Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile gene karşınızdayım. Bugün sıfırdan tamamen ücretsiz tema ve eklentilerle bir tur sitesi oluşturacağız. Bir seyahat acenta sitesi oluşturacağız. Aslında kanalda tur sitesi 2 tane videom var yapmış olduğum. Bu da 3. videomuz olacak. Eklentimiz ücretsiz kısmıyla yapacağız tabii ki. Temamız da ücretsiz ve temamızı yani yaptığımız siteyi biraz da özelleştireceğiz ama o ikinci kısımda olacak. Birazdan zaten göreceksiniz demo sitede neler yapmışım, nasıl bir sayfa oluşturmuşum. Onları göreceksiniz. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tur sitesi oluşturduğunuzda tabii ki eğer bilindik bir marka değilseniz şayet online olarak İnternette insanlar sizden neden tur rezervasyonu yapsınlar? Bu çok önemlidir aslında. Şimdi büyük bir firma değilseniz, bilindik bir firma değilseniz güven olayı. Şimdi internette alışveriş yaparken güven olayı tabii ki. Şöyle algılamanız lazım bir yerde de. Yaptığınız site sizin bir kart vizitiniz olacak. İnsanlar tur sitelerine girdiklerinde tabii ki normal diğer bilindik markalar demeyeyim, orta seviyeli, küçük seviyeli işte sitelere girdiklerinde turlarla ilgili bilgilere bakarlar aslında. Turla ilgili bilgiye bakarlar. Yapılan aktiviteler, etkinlikler ne, fiyat ne, bunlara bakarlar. Telefonla zaten bir iletişim olur diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Biz de amacımız zaten burada ücretsiz olarak bir site oluşturmak, bir kartvizit, bir internette alanımızı oluşturacağız. İnsanlara bilgi vereceğiz tabii ki. Amacımız bu. Lafı çok uzatmayacağım. Direkt olarak hemen geçelim. Geliştiricinin WordPress sitesine bakacağız. Fiyatına bir bakalım. Bir de demo sayfamıza bakalım. Bu uzun bir proje olacak çünkü. Temayı da özelleştireceğimiz için yapacağımız işlemler çok fazla olacak. Bu yüzden de lafı uzatmadan hemen geçelim. Kullanacağımız eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası. Orada İngilizcesi bu. Bakın bu. Hemen Türkçesine bir geçelim bakalım. Türkçesi de WooCommerce için WordPress tur ve seyahat rezervasyonu eklentisi demiş. Başta da hemen söyleyeyim. Eklentinin tabii ki ücretsiz kısmını ücretsiz bize verdiği imkanlarla yapacağımız için bazı kısımlar kısıtlı. En büyük dezavantajı da kontrol panelinden yani arka uçtan rezervasyon yapamıyorsunuz arkadaşlar. O biraz sıkıntı tabii ki. Bunun için de ücretli versiyonlarını da tabii kullanmanız gerekiyor. Bir o var. Gözüme çarpan o oldu zaten. Sayfada da gerçi kendisi de yazmışlar zaten. Geliştirici de yazmış da. Artı bir de ne var? Sezonluk işte erken ya da rezervasyon fiyatlandırmalarını yapamıyorsunuz. Bunların hepsi ücretli kısımda. Onun haricinde normal böyle bilgi verebileceğiniz bir eklenti güzel bence. Göreceğiz şimdi. Bakın geliştiricinin eklentiyle ilgili yazılarını okuyun, inceleyin arkadaşlar. Videonun açıklama kısımlarına bu linkleri paylaşacağım zaten. Eklenti şu an WordPress sürümümüzde uyumlu değil arkadaşlar ama 6.4.2'de çalışıyor. Şu an test edilen burada da yazdığı gibi 6.3.2'de test edilmiş. 6.4.2'de bir iki ufak hatası oldu. Onlar da büyük bir ihtimalle bu güncelleme ile herhalde giderecekler diye düşünüyorum ben. Kısa kodlarda biraz bir problem, yani problem değil de tam randımanlı çalışmayabiliyor birkaç kodda. Onları gördüm, fark ettim. O da büyük bir ihtimalle güncellemeyle gider diye düşünüyorum. Şimdi eklentimiz bu. Eklentiyi gösterdim, ismine baktık. Hemen geliştiricinin sayfasına gidip fiyatına bakalım. Burası da geliştiricinin sayfası arkadaşlar. İşte eklentiyle ilgili ek özellikler falan, işte ek uzantıları falan da var. Onları falan anlatıyorlar. Fiyatına gelince bakın şimdi hemen, evet, fiyatı da bu şekilde arkadaşlar. $70'dan başlıyor senelik. İşte 199, 139 var. Ondan sonra 499, bakın gidiyor yani bayağı böyle. 599, 225 neyse işte yani. Eklentiyi inceleyin, bakın, ihtiyacınız giderirse ücretli olarak da alabilirsiniz ama almadan önce muhakkak her zaman söylüyorum, lütfen inceleyin arkadaşlar. Sayfaya girin, bakın, yorumlara girin. Okuyun arkadaşlar. Çünkü yani ciddi paralar bunlar. Boşu boşuna paranızı harcamayın. Hemen yaptığım sayfaya bir gidelim, demo sayfamıza. İnternette şu an işte test ettim. Burada kurdum eklentiyi. Biraz da tema üzerinde oynadım. İşte bir arama kısmını iki tarafta da kullandım zaten böyle. WooCommerce üzerinden ödemeleri alacağız. Öyle güzel bir yanı da var. İşte böyle bir slider'lar, reklamlar falan, işte modülleri bu şekilde, bakın, turlar bu şekilde gösterebiliyoruz. Bölgelerimizi, tur bölgelerimizi. Bunu tamamen dediğim gibi ücretsiz bir temada, yani Astra temasının bir şablonunda tabii ki biraz özelleştirdim. Biraz uğraştım. Bu şekilde bir şey ortaya çıkardım. Ama eklenti sayfalarında da yazıyor. Hemen hemen WordPress'in tüm temalarıyla çalışabilecek uyumdaymış. Öyle diyorlar, öyle demişler. Artık eklentisiz başka bir tema üzerinde de kullanabilirsiniz. Ben böyle bir şey de yaptım. Bunu da ikinci kısımda işte böyle bir sayfayı nasıl yaparız onu göstermeye çalışacağım. Bu sayfa yaparken de tatilsepeti.com'dan faydalandım tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Resimlerini aldım en azından. Yani en azından demo sayfamızda kullanmak için.
İşte turlarda falan işte öyle göstermek için resimleri aldım. Biraz yazıları aldım. O yüzden de çok teşekkür ediyorum tatilsepeti.com'a. Başka da bir şey yok. Kuracağımız alana geçelim. Gene internette kuracağız sayfamıza. Sayfamız zaten kurulu da eklentimizi orada kuracağız. Orada başlayacağız. Lafı uzatmıyorum. Uyarımızı yapalım ve geçelim. Eklentiyi kuracağımız sitemiz arkadaşlar vpalemi.com'da internet üzerinde yapacağız tabii ki testimizi. Burada kuracağız eklentiyi, temamızı falan hepsini burada kuracağız. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şimdi kontrol paneline geliyorum. Kontrol panelimize geldik. WordPress kontrol panelindeyiz. Ben tabii ki videoya yani bu tip sitelere başlamadan önce sürekli kullandığım eklentiler var arkadaşlar. Kurulu eklentilere girelim. Buradan daha önce de anlattım bunları zaten. Bunlar video çekiminde ya da İşte bu eklenti anlatımlarında ihtiyacım olan eklentiler. O yüzden önceden kuruyorum bunlarla vakit harcamamak için. Bir SMTP eklentisi var işte. Ondan sonra cache var, loco var. Mesela baktığınız zaman bunlar yedekleme falan işte neyse artık bunlar var. Bunları daha önceden kuruyorum arkadaşlar. İlk önce tema kurulumuyla başlayacağım. Ondan sonra da eklentiye geçeceğiz. Hemen görünüme geçelim ve temamızı kuralım. Temalara geldim. Yeni tema ekle diyorum. Astra temasını kuracağım ve etkinleştireceğim. Oradan da bir şablon seçeceğiz. Temamız kuruldu. Etkinleştirdik. Şöyle hemen başlangıca bir gelelim. Sol tarafta hemen Astra zaten sekmesi geliyor. Hemen başlangıç şablonlarına bir bakalım. Onu da ilk önce bir kuracağız tabii ki. Klasik şablonlardan seçeceğim. Sayfayı Elementor sayfa yapıcıyla düzenleyeceğim arkadaşlar. O yüzden de bakın sağ tarafta üstte Elementor seçili. Buradan seçersiniz artık hangi sayfa yapıcıyla yapmak istiyorsanız blok olabilir ya da Beaver olabilir. Elementor üzerinden devam edeceğim. Ve ücretsiz bir tane şablon. E-ticaret sitesi kurmayacağız ama bize WooCommerce tabii ki lazım. Ödeme kısımlarını WooCommerce üzerinden yapacağımız için bize WooCommerce'de olan varsa diyecektim ama herhalde büyük ihtimalle yok. Normal sıradan bir tane şablon alalım diyeceğim ama yani bakabilirsiniz. Şöyle değişik bir şey deneyeceğim diyeceğim ama normal sıradan bir tane şablon alalım biz ya. Şunu alalım mı? Şunu alalım bari. Evet, bu şablonu kuracağım. Başka da bir şey gerek yok ya. Hemen buraya geçiyorum. Renk olayını da isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İstediğiniz renk alabilir. Yazı karakterinde siz isterseniz hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Poppins'i alalım. Devam ediyorum. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar sayfayı kur dediğinizde demo verileri çekecek ihtiyacımız olan yani bu şablonun ihtiyacı olan eklentiyi kuracak. O da Elementor zaten. Bir de form olması lazım zaten. Hemen devam edelim. Evet şablon da kuruldu. Bunu kapatalım. Şuradan da hemen sayfayı yenileyelim. Ön tarafa bir bakalım. Evet. Bu şekilde geldi. Şablonumuz geldi. Zaten çoğu şeyi kullanmayacağız. Şu header kısmını hatta header kısmını bile size kalmış özelleştirebilirsiniz. Bir header footer eklentisiyle bu üst tarafı alt tarafı bile özelleştirebilirsiniz. Onunla ilgili videom da var kanalda zaten. Bu şekilde temamızı kurduk. Şablonu da kurduk. Artık eklentinin kurulumuna geçelim. Şimdi tur eklentimizi kuralım. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentimizin ismini yazın, yapıştırın ya da arkadaşlar ben şuradan hemen şöyle seçiyorum. Daha önce arattığım için. Bu şekilde zaten çıkar. Bakın ismi burada işte 2 ay önce bilmem ne falan işte. Yani eklenti çok eski bir eklenti değil, yeni bir eklenti aslında. Ve zamanla da iyice gelişecek diye düşünüyorum. Şu anki durumuyla bile gayet güzel yani iş yapıyor. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdim arkadaşlar. Şimdi ihtiyacımız olan tabii ki WooCommerce falan var. Ama bunları yapmadan önce, bu kurulumları yapmadan önce dil dosyasını yüklemek istiyorum. O yüzden de Loco üzerinden hazırlamış olduğum Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Kontrol panelimizde sol tarafta Loco Translate kısmı var. Biliyorsunuz sekmesi var. Burada eklentiler kısmına geliyorum. Kurduğumuz eklentiyi buluyorum. İşte birden fazla yabancı dil dosyası var zaten. Türkçe yok. Şimdi onun kurulumunu yapacağım. Yeni dil diyorum. Aslında buradan direkt olarak da yükleyebilirim. PO yükle dediği yerden de yükleyebilirim arkadaşlar. Ama isterseniz yeni dil deyip de siz de kendinizi özelleştirmek istiyorsanız bu şekilde bakın. Yeni dil dedim ve Türkçe seçiyorum. Özel Loco klasöründe. Bunda da arkadaşlar her zaman söylüyorum. Dediğim gibi bakın özel seçerseniz dosya yolu Loco'da olur. Yani dil dosyası Loco
klasörün içinde olur. Güncellemelerde dil dosyası etkilenmez böylece. Sistem ve geliştiriciye eğer yol olarak bunları seçerseniz dil dosyasını, güncellemelerde silinme ya da değişme ihtimali çok fazladır. O yüzden de söyleyeyim. Ama şöyle bir sıkıntı da oluyor. Zaman zaman arkadaşlar bazı dil dosyasını yüklediğimiz zaman özelde çalışmayabiliyor. Sistemde ya da geliştirici kısmında olduğu zaman dil dosyası eklenti çevrilebiliyor. Böyle sıkıntılar da oluyor. O yüzden de denemeniz lazım. Yani önce lokoyu alın. Lokoda eğer çevrilmezse eklenti sisteme ya da geliştiriciye taşıyacaksınız. Hemen özel diyorum. Seçtik zaten, çeviriye başla diyorum. Bu şekilde 631 tane çevrilmemiş diyor. Ben tabii ki şimdi çevrilmiş dosyayı yükleyeceğim. Özeli aldık. PO yükle diyorum. Özeli seçiyorum. Dosya seçeceğim. Buradan dil dosyasını seçtim. Yükle diyorum. Bu dil dosyaları biliyorsunuz makine çevirileri arkadaşlar. Ben ücretli bir programla yapıyorum bunu ama farklı kelimeler çıkabiliyor. Bunları eklentiyi kullandıkça, testini yaptıkça da karşınıza çıkabilir. Ben elimden geldiğince düzeltiyorum çünkü kelimeleri, çok abuk subuk şeyler de yazabiliyor çünkü. Elimden geldikçe, karşıma çıktıkça da düzeltiyorum bunları. Siz de bu şekilde Loco üzerinden düzeltebilirsiniz kelimeleri. Yani benim sırf çevirdiğim dosyaya bağlı kalmayın arkadaşlar. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptık, çevirdik. Hatta bakalım şimdi bir eşitle diyelim. Var mı? 9 tane çevrilmemiş varmış hatta şu an. Tamam, neyse. Kaydet diyorum. Karşımıza çıkarsa eklentide artık onu da bir şekilde çeviririz. Bu şekilde çevirdik. Şimdi gelelim sol tarafa bakalım. Başlangıca bir gelelim. Tur sekmesi. Burada hızlı kurulum sekmesine geleceğiz tabii ki. Eklentinin ayarlarına geçiyorum. Eklenti ayarlarına sekmemize geldik. Kontrol panelindeyiz. Buradan Quick Setup dediği yere tıklayalım. Bakın dediğim gibi bazı kısımlar çevrilmeyebiliyor arkadaşlar. Şimdi şu kurulumu yaptıktan sonra da dil dosyasının yerini değiştirelim isterseniz, ya da hatta şimdi değiştireceğim. Bir daha öyle deneyeceğim çünkü. Aradaki farkı da görmüş olursunuz arkadaşlar böylece. Taşı diyorum. Bakın çoğu dil dosyası geliştirici kısmında. Ben de geliştiriciye taşıyacağım. Ama dediğim gibi sistem ve geliştiricide olduğu zaman bu dil dosyalarının muhakkak bilgisayarınızda arkadaşlar yedekleyin. Yoksa güncellemelerde silinme ihtimali çok fazla. Quick Setup diyorum gene. Bakın gene değişmedi. Neyse artık bu şekilde devam edelim. Ya da şeye de bir bakalım, bir dakika. Sisteme de alacağım, öyle deneyeceğim. Eklentilere geldim gene. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer de sisteme alacağım. Tamam, sisteme aldım. Bakın demek istediğim bu şekilde de gördüğünüz gibi sisteme aldığım zaman Türkçeleşti. Geliştiricide değişmedi arkadaşlar. Bakın özelde de değişmedi ama sisteme aldım, değişti. Artık hızlı kuruluma geçelim ve ayarlarını yapalım. Hızlı kurulum dedik. Bakın Türkçeleşti. WooCommerce'in yüklenmesi ve aktif olması gerekiyor. Dediğim gibi ödeme sistemimiz WooCommerce üzerinden olacağı için bu eklentiye ihtiyacımız var. Şimdi yükle ve etkinleştir diyorum. WooCommerce zaten kurulmuş ve etkinleştirilmiştir diyor. Tamam. Daha önce kurmadık aslında. Şimdi kurduk yani. Tamam, sonraki diyorum. Burada kısa URL isimlerimizi tabii ki bir yazmamız lazım. Travel İngilizce, ben bunu tur olarak değiştireceğim. Tur, bunu da gene tur olarak değiştiriyorum. Sonraki diyorum. Bitir ve kaydet diyorum. Bu hızlı kurulumu yaptığınızda bize 1, 2, 3, 4, 5 tane zaten demo gibi düşünün bunu. 5 tane tur yükleniyor. Demo verisi geliyor aslında, öyle diyeyim. Yükleniyor arkadaşlar. Buradan hatta şöyle de bakın. Şöyle üstte basalım, görüntüle dediğimizde. Bakın bu şekilde demo veri geliyor. Buradan da artık aslında güzel bir şey, neden? Neyin nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Gayet iyi yapmışlar bunu da. Hiç öyle uğraşmıyorsunuz. Direkt tur kurulumunda isterseniz bunları da kaldırırsınız zaten. Silersiniz, sıkıntı yok yani. Şimdi eklentimizin artık kurulumunu yaptık. Bakın sol tarafta menüleri geldi. Bayağı bir menüsü var zaten. Önce bir eklentinin ayarlarını yapacağız. Sonra da bize lazım olan kısımları, onları dolduracağız arkadaşlar. Ayarlara geçelim. Tur ayarlar diyor. Bu şekilde şunu bir kapatalım. Basit bir ayarı var zaten. Yani çok fazla bir ayarları yok. Biraz da stil üzerinde zaten ayarları var. Şimdi Elementor üzerinde çalışacağız ve Gutenberg editörü devre dışı demiş. Tamam, bıraktık. Tarih seçimlerini, yani Türkçe olduğu için arkadaşlar burada zaten gayet anlaşılır şekilde yapmanız gerekenler belli. O yüzden de hemen hızlıca geçeceğim ben. Çok fazla uğraşmayacağım. Kısa tarih biçimi bakın buradan değiştirebilirsiniz. Salı 20, bu böyle kalsın. Tur dedik. Seyahat kategori etiketi. Şunu hemen kategori diyorum. Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Onu da söyleyeyim. Mesela şunları hemen tur kategori organizatör
Ha şöyle, bu zaten sekmede olacak. Tamam. Tur organik. Süresi dolmuş tur hem görünürlük. Tamam, gözükmesin. Tur saatlerden önce sona arıyor demiş. Bunu da 0 dedik, kaydet. Şimdi genel ayarları bitirdik. Çeviri ayarlarına bakalım. Şimdi Türkçe dil dosyasını yaptığım için arkadaşlar bakın direkt olarak bunlar zaten Türkçeleşmiş halde geliyor. Yani bunları doldurmanıza gerek kalmıyor aslında. Ama farklılık bulursanız arkadaşlar yapın, çevirin. Yani bunları çevirebilirsiniz. Farklı logo üzerinden diyorum tabii ki. Değişik anlamları olabilir. O yüzden de bakın, inceleyin. Stil ayarlarına geçiyorum. Buralarda bir şey yapmayacağım. Siz stilinizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yazı boyutlarını, montları hepsini değiştirebilirsiniz stilinde. Özel CSS alanı var. CSS'ten anlıyorsanız CSS alanlarını bulduğunuzda onları da değiştirebilirsiniz. Slider demiş. Kaydırıcı türü bu, işte turun açıldığı sayfadaki slider'la ilgili. Orada da bunları test edebilirsiniz. Yani öyle çok şahım bir şey yok. Ayarlar aslında turla alakalı olan sayfalarda, ayar demeyeyim de işte oralarda bayağı bir doldurmanız gereken kısımlar oluyor. Şimdi bunları kaydettik. Tur ayarlarımız bitti. Şöyle menülere hemen hızlıca bir bakacağım. Ondan sonra da doldurmamız gereken alanları dolduracağım arkadaşlar şimdi. Tur ayarları bitti. Duruma bir bakalım. Burada bizim hostingimiz ya da işte WordPress'imizin versiyonu, işte ne varmış? Versiyonu, WooCommerce'in işte kurulu olduğu, işte ismimiz neymiş? E-posta adresimiz falan demiş. Tamam, geç. Burada bir şey, hızlı kurulumu yaptık zaten. Hoş geldiniz'e bir bakalım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz'de eklentiyle ilgili işte doküman belgeleri buradan ulaşabilirsiniz ya da ücretli sürümüne buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada anlatmış işte. İşte ücretli sürümünde PDF bilet sistemi var, faturalama sistemi var arkadaşlar. Onlar ücretli sürümünde tabii ki. Burada da başka bir şey var mı? Yok. Herhangi bir şey yok. Rehber bilgilerine geçelim. Rehber hizmeti veriyorsanız da bunu sayfada, tur sayfasında gösterebiliyorsunuz. Rehberliğinizi oluşturabilirsiniz mesela. Burada işte demoyla 2, 4, 5 tane gelmiş. Yani resim bile yok. Bunları direkt silebilirsiniz. Yani ama en azından ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden iyi. Bunları silersiniz. Kendi rehberiniz varsa ya da kendi isminizi, siz rehberlik yapıyorsanız kendi isminizi yazarsınız. Geçtik yerlere bakalım. Yerlerde bir sürü yer var. Bunlar da önemli. Yaptığınız turlarda gittiğiniz, gezdiğiniz, nereleri gezecekseniz o yerleri burada belirtebiliyorsunuz. Tur sayfasında çünkü onu alanı var. Resim var. Mesela resmini paylaşabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. İçerikleri bile var hatta. Şimdi eklentide otel kısmı var. Bu şu an sağlıklı çalışmıyor arkadaşlar. Ben test ettim. Turunuzda işte kalmalı tur olarak bir seçenek var. Onu seçtiğinizde burada otellerinizi oluşturuyorsunuz ama ya orada tam böyle randımanlı çalışmıyor. Çünkü tur fiyatı, yani turun bir tarihi var ama otel rezervasyon tarihleri orada farklı bir şey seçebiliyorsunuz. Bu da bir karışıklığa sebep olabilir. O yüzden de zaten turun içinde kalma olduğu için, konaklama olduğu için otelle uğraşmayacağız. Şimdi diğer eklentilerde mesela seyretmediyseniz yukarı karta da koyacağım arkadaşlar. Tur seyahat eklentilerinde de şimdi böyle otelli olan vardı. Hatta bir öncekinde Turfik'ti herhalde. O çok randımanlı çalışmıyordu. O yüzden de otel kısmını çekmemiştim hatta. Güncellemeler alsın ondan sonra çekeceğim çünkü dedim. Hepsi bir arada olan var mesela, işte bu konaklama, otel, işte tur, seyahat falan vardı. Ondan önce de başka bir eklenti daha vardı. Onda da vardı herhalde otel kısmı falan. Zaten turun içinde bir konaklama veriyorsunuz, fiyatının içinde oluyor icabında. O yüzden de otel kısmını şu an kullanmasanız da olur. Yalnızca tur olarak kullanın. Düşünün. Tur listesine bakalım. Burada da şu an demo ile gelen turları gösteriyor. 5 tane tur var. Bakın burada işte yaklaşan tarih demiş. Ne zaman bitecek? Onları gösteriyor. Burada normalde bunların Türkçeleşmesi lazımdı. Bazı kısımlarda Türkçeleşmiyor. Enteresan tabii ki. 300 tane biletimiz var. 22 tanesi rezerve, onu kendiniz ayırmışsınız işte. Daha şu an satılan bir şey yok. 278 tane bilet işte satabilirsiniz şeklinde. Buradan da takip edebiliyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi buradan rezervasyon yapamamak biraz dezavantaj gibi gözüküyor. Artık onu da nasıl yapılır, nasıl halledilir? Telefon geldiği zaman siz normal ön taraftan yapacaksınız artık bir şekilde. Öyle bir şey yapabilirsiniz yani. Ne diyeyim? Öyle bir şey olabilir. Etkinlik türü, burada etkinlikler, işte ne tür etkinlikler varsa, şehir gezisi, müze gezisi, ondan sonra doğa yürüyüşü, bisiklet turu, tekne turu falan, bunların hepsi burada paylaşacağımız alan. Etiketlerde özel turlar ayarlayabilirsiniz mesela buraya. Balayı turu olabilir, sömestr turu olabilir, yılbaşı turu olabilir. İşte ne bileyim böyle turlar. Bu çünkü arama filtresinde çıkacak. Özellikler listesi de neyin için, fiyatların içinde olup olmadığını
burada yani buraya yazacağız. Turu düzenlediğimizde buradan bu yazdığımız alandan seçeceğiz zaten. İşte ne var? Fiyatın içinde konaklama var, yemekler var. İşte fiyatın dışında olmayan şeyler, transport, işte gezi bileti, müze bileti bilmem ne, bunlar da fiyatın dışında olan kısımlar. Konum kısmı, orada konumlar var. Hangi bölge demeyeyim de şehir olabilir mesela konum olarak. Antalya, Muğla, Ege mesela, İzmir, bunları oluşturacağımız alan. Çünkü kategoride bölgelerimizi oluşturacağız. Filtrelemede o şekilde çıkacak çünkü. Konumda da illerimizi, ilçelerimizi neyse artık onları yazacağız. Organizatörlerde böyle bir kısım koymuşlar arkadaşlar. Filtreleme kısmında çıkıyor ama bunu kaldırabilirsiniz aslında. Ama dışarıdan mesela çalıştığınız bu tur firmaları varsa onların isimlerini burada paylaşabilirsiniz. O da güzel bir şey. Yani hangi turun kime ait olduğunu, kimin düzenlediğini gösteren bir şey oldu. Bu da organizatörler. Güzel yapmış. Öyle bir şey düşünmüşler yani. Kategori kısmı var. Kategoride de bölgelerimiz olacak tabii ki. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, işte neyse bölge olarak düşünürsek eğer, tabii ki bölge olarak, ama siz bölge olarak düşünmezseniz lokal ya da kendi şehir sınırlarınız bölgesinde düşünseniz bir tane zaten yazarsanız Ege bölgesi diye ya da işte Akdeniz bölgesi diye. Ya da işte kendi ilinizi yazarsınız, ne bileyim Antalya bölgesi diye falan, işte artık neyse. Yeni ekle dediğimizde tur ekliyoruz tabii ki ve burada da hepsi tur dediği de bütün turlarımızı gösterdiği kısım arkadaşlar. Eklentinin menüleri, sekmeleri böyle arkadaşlar. Artık biz yavaş yavaş artık şey yapalım. Bir sonraki kısımda eklentimizde menülerini artık doldurmaya başlayalım. Sekmeleri dolduralım. Ondan sonra da zaten tur oluşturmaya başlayacağız. Hemen en baştan başlayalım arkadaşlar. Nereden başlayacağız? Rehber bilgilerinden başlayıp, yani aşağıdan başlayıp yukarı doğru gidelim. Rehber bilgileri kısmına geldik. Şimdi şunları bir silelim. Bunları atalım. Bir tane oluşturalım şimdi. Yeni yazı ekle demiş. Adımızı yazalım. Buraya mesela rehberle ilgili bilgi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne olabilir, ne edebilir? İşte hani geçmişiyle ilgili bir şeyler yazabiliriz. Öne çıkmış, hemen bir tane resim seçelim. Şunu alalım. Tamam. Buraya da rehberimizle ilgili kısa bir bilgi hemen ChatGPT'ye yazdırdım. Şuraya ekleyelim mesela. Şunu hemen değiştirelim. Öyle böyle bilmem ne, tamam işte. Şöyle bir şey olsun. Tamam, yayınla diyorum. Bir tane rehberimiz var. Birden fazla olursa da artık gene aynı şekilde ekleyeceksiniz. Yerler kısmına geçiyorum. Burada da onlar bayağı yer varmış gerçi de. Şimdi şuraya ekleyelim. Yeni ekleyelim bakalım. Mesela Antalya. Antalya dedik. Öne çıkarılmış görsel ayarlayalım. Görsellerimizi de şöyle, bunları da yüklesin. Buradan bir tane resim seçelim. Şunu seçtik. Tamam. Yayınla diyorum. Tekrar yerlere geldim. Bunun gibi arkadaşlar birden fazla artık, yani yerlerde şunu unutmayın. Yerler dediğimiz kısım arkadaşlar, yapmış olduğunuz turlarda uğrayacağınız, gideceğiniz yerlerin isimleri, fotoğrafları olacak. Yani mesela bir Antalya turunda nereye gideceksiniz? Bir Side'ye gidecekseniz Side'nin işte bir tane resmi olabilir. Ya da başka bir yere gidecekseniz, ne bileyim bir müzeye gideceksiniz, müzenin resmi olabilir mesela. Bunları bu şekilde yerler kısmına yazacağız. Buraya ekleyeceksiniz yani. Yerlerin amacı bu. Ben şimdi farazi olarak resimler ekledim ama birkaç tane daha ekleyeceğim şimdi hızlı olarak. Buraları geçeceğim tabii ki. Bu demo ile gelenler de kalsın. Bunlar da kalsın bir şekilde. 4-5 tane falan böyle bir yazacağım. Yerleri oluşturacağım. Çünkü tur oluşturduğumuzda lazım olacak bunlar bize. Hızlıca geçeceğim ben buralara ama. 5-6 tane yer oluşturdum. Bunlar örnek, dediğim gibi hazırlamış olduğunuz turdaki güzergahta, yani o planın içinde gideceğiniz, göreceğiniz, gezeceğiniz yerlerle alakalı olması lazım arkadaşlar. Ben şimdi bunu böyle farazi olarak yazdım zaten de. Yapacağımız mesela bir Kapadokya turunda Muğla'nın ne işi var değil mi? Baktığınız zaman. Saldırı'nın ne işi var? Yaptığınız turda gideceğiniz, göreceğiniz, gezeceğiniz yerlerin isimlerini buraya yazıp resimlerini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. En azından orada bir tanıtıcı bilgi olur. İşte bu turda şuralara gidilecek, resimleri falan böyle paylaşırsınız. Yani turun galerisiyle alakası yok bunun. Karıştırmayın. Gelelim otel sekmesine. Şimdi videonun başında da söylemiştim. Otel sekmesinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani kalıcı, kalmalı turlar seçtiğiniz zaman burada bir sıkıntı oluyor. O yüzden otel sekmesini boş geçiyorum ama burada mesela şöyle bir tane yapalım, hatta örnek olarak göstereyim.
Ama ben kullanmayacağım bu videoda. Onu göstermeyeceğim. Yani otel sekmesini, olayını, turunu yapmayacağız. Otel, bir tane otel işte diyelim ki Mavi Deniz Antalya dedik. Buraya işte otelle ilgili bilgi, biraz kısa bir bilgi verebilirsiniz. Genel bilgi demiş. Lütfen bir konum seçin demiş. Bakın daha konumları oluşturmadık. Buradan bir konum seçiyorsunuz. İşte neyse Antalya'sı Antalya. İşte Muğla'ysa Muğla. Neyse neredeyse otel. İşte mesafe açıklaması şehir merkezine, biz de yazalım mesela şehir merkezine 1,5 uzaklıkta diyelim. Otel yıldızlama sisteminde de bir sıkıntı var. Dediğim gibi otel sekmesinde biraz sıkıntı var arkadaşlar. 5 yıldız dedik. Fiyatlandırmada da şöyle bir şey var. Bakın ilerleme sütunlarını göster demiş. Yeni oda ekle demiş. Mesela yeni oda ekle diyelim. Şimdi buraya bir tane oda dolduralım hatta. Şöyle bir tane bir şey seçeceğiz de ne seçelim, şöyle bir şey. Yetişkin olarak seçeceğiz. Şunu alalım. Oda adı mesela standart. Standart oda. Normal fiyatı geceli 3500. Ondan sonra mevcut miktarı kaç tane oda varsa 50 tane. Yetişkin kapasitesi odalar 2 diyorum. 2, bir tane de çocuk olabilir. Ondan sonra giriş kutusu olarak seçil. Tamam. Şimdi şunu açarsam bakın ilerleme sütunlarını göster. Şunu açtığım zaman bakın birkaç tane daha böyle şey gelecek. Sütun alan gelecek. Kısa açıklama mesela standart oda tek gecelik kişi başı diye not yazabilirim. Kişi başı fiyatı diye. 3500 satış fiyatı, indirimli değil. 50 tane var. İsterseniz 5 tanesini kendimize, yani acil durum için rezerve edebilirim. Yani 45 tanesi, 50 tane yer varsa odada 45 tanesini satış yapar. 5 tanesi rezerv, o durur. Onu satmaz. Ondan sonra başka bir şey var mı burada? Yok. Tamam. Standart oda. İsterseniz bir oda daha ekleyebilirsiniz. Hatta şuraya oda resmini bunu koyduk da. Oda resmi olsaydı. Yani tamam, oda simgesi tamam. Yetişkin standart oda. Özellikler. Burada da otelin özellikleri işte. Neler dahil, neler dahil değil fiyata, bakın. Fiyata dahil özellik, fiyata hariç özellik. Fiyata dahil işte ne var? Kahvaltı veriyoruz. Ondan sonra bunu seçelim. Öğle yemeği var. Hoş geldin içecekleri varmış bilmem ne falan işte şöyle. Bunları seçersiniz. Bunlar da fiyata dahil olmayanlar. Böyle şeyler işte. Bunları da böyle seçebilirsiniz. Bir tane de resim ekleyelim. Otel resmi, şöyle bir şey ekleyelim, tamam. Tabii şuraya kısa bir açıklama yazmamız lazım. Şöyle de kısa bir açıklama yaptık. Tamam. Yeter. Yayınla diyorum. Dediğim gibi ama yani otel kısmını kullanmayacağım arkadaşlar. O da bu şekilde kaydoldu. Tur listesine bir bakalım. Demo ile gelen, yani eklentiyi kurduğumuzda gelen turlar. Bunlar hala, çünkü biz daha sıfırdan bir tur oluşturmadık. Rezerve dediğim, bakın bunlar mesela rezerve. Toplam miktar 300, 22 tanesini rezerve kendinize ayırmışsınız ama 278 tane satılabilir durumda şu an. Tur listesine geçtik. Etkinlik türüne bir bakalım. Evet, burada da etkinlik turu var. Şunların hepsini sileceğim şimdi. Onları sileceğim. Bunları şey var mı? Bakayım, hızlı düzenli yok. Yani silelim, sıfırdan yapalım. Mesela sıfırdan şimdi doğa yürüyüşü diyelim. Doğa yürüyüşü. Kısa tamam bilmem ne falan geçtik. Ekleyelim. Doğa yürüyüşü. Ondan sonra şehir turu dedik. Ekleyelim. Kayak diyelim. Etkinlikler, yani turda ne tip etkinlikler var onları belirteceğimiz kısım aslında bu. Kayak dedik, bunu da ekleyelim. Tamam. Şimdi birkaç tane de ekleyip hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Etkinlik türlerini bitirdim. Şimdi etiketlere geçiyorum. Etiketleri, şunları silelim. Videonun başında dedim, bu filtreleme kısmında mesela olacak bir alanda gösterilecek. O yüzden de buraya özel mesela turlarımızda varsa bunları yazabiliriz. Balayı turu. Buraya da hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Etiketlerimizi de hazırladık. Bunlar da böyle dursun. Özellikler listesine geçiyorum. Özellikler listesi, dediğim gibi fiyatın içine nelerin dahil olup olmadığını göstereceğimiz kısım burası. Yani burada hazırlayacağız, bunları yazacağız. Ondan sonra turu oluşturduğumuzda zaten seçeceğiz. Seçenekleri olacak bunun. Şimdi bunların tabii ki hepsi İngilizce.
Bunları ben komple sileceğim ve sıfırdan şimdi bir tane ekleyelim zaten. Daha şöyle yapalım. Bir tane ekleyeyim. Diğerlerini de ben hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Yoksa bunları tek tek yaptığımız zaman çok uzun sürüyor. Şimdi şuraya bir akşam yemeği diyelim mesela. Akşam yemeği. Fiyata dahil mi değil mi? Onu mesela seçeceğiz. Turu yaptığımız zaman seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi akşam yemeği dedik. Özellik simgesi de buradan bir tane işte yemekle ilgili bir şey bulacaksınız arkadaşlar. Şöyle otel ikonuna bir bakalım. Akşam yemeğiyle ilgili şunu seçebiliriz mesela. Yani bu olsun. Yeni kategori ekle diyorum. Akşam yemeği geldi bakın. Bu şekilde. Gayet basit yani. Bunları isterseniz de Türkçeleştirebilirsiniz ama turunuzla alakalı olan şeyleri eklemeniz lazım. Yani burada çok böyle enteresan şeyler de var zaten. Onları da çıkarmanız lazım. O yüzden de bence komple silip yeniden mesela yapabilirsiniz. Şimdi buraları ben hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Özellikler listesini tamamladım. Bu şekilde bakın Türkçeleştirdim hepsini. Bunları kullanacağız çünkü. Bunları bitirdik. Şimdi konum alanına geçelim. Konum alanında arkadaşlar bunları şöyle kaldıralım. Ya da bunlar evet kaldıralım, kafamızı karıştırmasın. Silelim. Şimdi demo ile gelen tabii ki turlarda bu konumları kullanıyordu. Onları da tekrar ayarlamamız gerekecek. Burada hemen başlayalım konumlarımıza. Akdeniz bölgesi dedik. Bir tane ülkeyi seçeceğiz ilk önce. Ülke Türkiye. Bir tane de resim ekleyeceğiz. Tabii ki ben resimlerimi hemen hazırladım. Onları da şöyle atalım. Yüklensin. Akdeniz bölgesi. Yazıyı ekle dedik. Yeni kategori ekledik. Daha sonra Ege bölgesi. Hemen bir tane resim. Ege bölgesi. Bu neymiş? Ege. Yazıyı ekle diyorum. Tamam. İsterseniz buraya açık adresi de yani bölgenin adres kısmına ekleyebilirsiniz. Açıklamaya da ekleyebilirsiniz. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi dedik. Ondan sonra GAP bölgesi diyelim. Buraları hızlıca geçiyorum arkadaşlar. 3 tane yaptım. Şimdi bir 3 tane daha ekleyeceğim. Bunları da hızlı geçeceğim. Bölgelerimi ekledim. 6 tane bölge ekledim. Dediğim gibi siz artık istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Organizatörler kısmına geçelim. Şimdi 3 tane zaten demo ile gelmiş. Hemen şunları siliyorum. Oraya organizatörlerimizi yazalım. Bu da eğer başka böyle tur, seyahat ajantalarıyla çalışacaksanız mesela onların isimlerini yazıp onların turlarını ekleyebilirsiniz. İyi de otur dedim. Buraya açıklama kısmına isterseniz gene organizatörle ilgili bilgi yazabilirsiniz. Neyse bir tane yazdık. Yiğido Tur dedik. Başka eklemeye gerek var mı? Yok. Şimdi kategori kısmına geldim. Burası önemli. Kategori kısmı şunları silelim. Turlarımızı nereye düzenliyoruz? İşte Akdeniz bölgesini mi düzenliyoruz? Marmara bölgesinde mi? Ege bölgesinde mi? Doğu Anadolu mu? GAP mı? Kapadokya mı? Onların işte bulunduğu kısım kategori bu. Burası zaten arkadaşlar. Burası önemli çünkü. Şimdi hemen bir tane böyle ekleyeceğim. Diyelim ki Akdeniz turları diye. Şuraya ekledim. Şimdi burada bakın Akdeniz turları üzerine geldiğimde alt tarafta kategori ID 78 yazıyor. Bu önemli bizim için çünkü kısa kodlarda tekrar göstereceğim ya açık. Kısa kodlarda bu ID'leri kullanmamız lazım arkadaşlar. O yüzden de bu şeylere dikkat edin. ID 78 yazar bakın adresin alt kısmında. Şimdi buradan çektiğim zaman zaten gözükmeyecek ama resmini eklerim ben gerçi buraya. Şimdi buraya da turlarımızı yazacağım. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar buraları da. Akdeniz turları dedik. Ege turları. 6 tane tur oluşturdum. Dediğim gibi bu turların altında oluşturacağımız turlar olacak. Yani Marmara turların içerisinde örnek olarak veriyorum. Ne var? Sapanca turları var. Yedigöller turları var. İşte Marmara bölgesinde. İşte Şile turu var. Çanakkale turu var. Bu tip mesela. Karadeniz'de ilgili mesela turlar olduğu zaman Karadeniz bölgesiyle ilgili Karadeniz turlarının altında olacak. Kapadokya ile ilgili olanlar Kapadokya, işte Ege, Akdeniz hepsi bunların altında olacak. Yani bunlar kategori turlarımız. İsimleri bu şekilde olacak yani. Başka da herhalde artık bir şey kalmadı. Hepsi tur var ve yeni ekli tur var. Şimdi hepsi tura geldiğimiz zaman tabii çoğunu sildiğimiz için demo ile gelen turlarda bakın tur kategorileri yok. Konum yok, organizatör yok. Bunlar yok aslında. Biz de neyse bunları sonra ayarlarım ben. Sıfırdan şimdi bir tur ayarlayacağız. Turlar ayarlayacağız. Ama bir tane turla başlayalım zaten. Sıfırdan tur nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi sıfırdan bir tur ekleyelim. Yeni ekle tur diyoruz arkadaşlar. Yeni ekle. Hatta şuradan da buradan da yeni ekle. Tur. Aslında tur başa gelmesi lazım ama işte. Neyse bunlar düzeltilir ya.
Sıkıntı değil. Şimdi turumuzun ismi Ege Akdeniz. Ege Akdeniz turu diyorum. Turumuzun açıklaması olsun. Şuradan hemen kopyalıyorum. Buraya yapıştıralım. Bir açıklama yaptık. Açıklamamızı aldık. Şimdi bu tarafa sonra geçeceğim. İlk önce şu kısmı bitirelim. Genel bilgi sekmesi. Şimdi turumuz kaç günlük, kaç gecelik? Burada işte fiyatlarını falan yapacağımız, işte başlangıçlar, nerede, o, bu falan hepsini burada hepsini ayarlayacağız. Bakın sol taraftaki sekmeyi görüyor musunuz? Bu bayağı böyle gidiyor yani. Artık hepsini dolduracağız şimdi. Bunlar tabii bir kısımlar böyle İngilizce kalmış. Aslında değişmesi lazımdı da. Bence dil dosyasını bir oynayalım, taşıyalım bir daha. Genel bilgi, tur süresi ne kadar? Diyelim ki 9 gün. 9 gün, evet, kalmalı, gece kalmalı. Bunlar niye değişmemiş ya? 9 gün, 8 gece. Tur başlangıç fiyatı kaç paraysa artık, kaç paradan başlıyoruz? 12 bin liradan başlasın. 12 bin liradan başlıyor. Bir kişi. Bakın bir kişi 12 bin lira, 9 günlük tabii ki fiyat bu. Yani karıştırmayın arkadaşlar. Bunu 12 bin değil de mesela 25 bin, 20 bin neyse artık 9 günlük ücret, tur ücreti bu. 12 bin. Maksimum kişi izin verir demiş. 50 kişi, evet 50 kişi olsun. Ama bunu çok önemli değil aslında da. Bunu kapatabiliriz de hatta. Bakın şurada bu tur sadece en fazla sizin aşağıda açacağınız alanda önemli aslında. 300 tanelik yer açarsanız mesela ya da burada 300 yazarsınız. Ona göre imkanınız vardır mesela. 300 kişi kapasitesi. 6 tane otobüs, 50 kişilik. Yani öyle sallıyorum tabii ki. Yaş aralığı verebilirsiniz. Yani bu tura müsaitlik kaç yaş aralığı olabilir? 18 yaş üstü olabilir ya da işte 5 yaş, 3 yaştan itibaren olabilir. Onları mesela gösterebiliriz. Buraya yazalım. 12 yaş ya da 3 yaş diyorum. 3 artı 3 yaş ve üstü. Başlangıç yeri turun neresi olacak? İstanbul'dan başlayacak. İstanbul'dan başlayıp işte Ege Akdeniz öyle gidecek turumuz. Tur yeri Akdeniz bölgesi diyorum. Ege bölgesi de diyebiliriz. Akdeniz bölgesi diyelim. Yeni konum oluştur. İsterseniz bakın burada istediğiniz konum yoksa buraya konum oluşturabiliyorsunuz. Yeni konum oluştur dediğinizde bakın şimdi. Yeni konum ekle. Buraya konumu oluşturabilirsiniz. Bir dakika şunu kapatalım. Harita için tam konum demiş. Harita için şuradan şu ana alalım. Yani gideceğiniz bölge aslında. Onun adresi map'ta gösterebilmek için, Google Map'ta haritasında gösterebilmek için. Kısa açıklamada hemen bir kısa açıklama oluşturalım turla ilgili böyle. Şöyle bir artık yani turla ilgili ne yapacağız, ne edeceğiz o. Kısa mı olacak tabii ki bu. Genel bilgi sekmesi bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi tarih yapılandırma. Şimdi bu tur sabitse mesela bir kereye mahsus siz istediğiniz tarihlerde açacağınız bir tursa yalnızca sabit tarihler. Yani biz ne zaman işte bu tura başlayacağız? Bugün işte örnek olarak 23 ise 28'inde bir tane oluşturmak istiyorum. Bir tane mesela. Ama sürekli tekrarlayacaksak bu turu mesela belirli tarihler ücretli versiyonunda var arkadaşlar. Onu seçemiyoruz. Tekrarlanan tarihlerde ise mesela bu tur 28'inden itibaren başlayacak. Son 2024 değil 2000 şöyle yapalım. Aralık 2024'ün 29'unda sona erecek. Yani ondan sonra artık yeni 25'te yeni bir şekillendirme yapacağız. Ve kaç günde bir tekrarlansın bu tur. Öyle düşünün. Mesela 28'inde ise olacaksa bu tur bir sonraki turda 4'ünde başlasın. O şekilde. Yani 7 gün. 7 gün sonra tekrar aynı şekilde tur devam edecek arkadaşlar. Öyle bir seçenek var. Yani 28'inde gitmek istemiyor da 7'sindeki tura katılmak isteyenler için, 4'ünde katılmak isteyenler için. Yani bir hafta sonra katılmak isteyenler için ya da 2 hafta sonra katılmak isteyenler için 3 hafta neyse artık bir ay sonraki. Bu şekilde 7 gün 3 gün ne zaman yapmak isterseniz ayarlayabilirsiniz. Ben bunu şimdi tekrarlanan tarihler sabit turu da sonra yaparız, en sonlarda yaparız. Tekrarlanan tarihler şeklinde yapacağım. Vergilendirilebilir. Evet, tax vergilendirilebilir. Azaltılan olan. Burada da bir problem var. Çünkü neden? WooCommerce'te ben bunu ayarladım. Biz gerçi şu an yapmadık ama mağaza ayarlarımıza geçeceğiz daha sonra. Burada mesela standart vergi oranı çıkmıyor arkadaşlar.
azaltılan ve sıfır oran diye çıkıyor. Normalde standartta çıkması lazım. Çünkü bunlar vergilendirilecek, fatura keseceğiz. Ama burada bu çıkmıyor. Burada bir problem var. Onu artık azaltılan orana %18 yapacağız ya da işte bilmiyorum ne kadar turizm vergisi ya da sıfır oran diye oraya bir %18 ekleyip öyle yapabiliriz icamını. Neyse bu şekilde kalsın gene. Fiyatlandırmaya geçiyorum. Şimdi açık kapalı, evet şu an açık, satılabilir. Sepete ekle formu demiş, kısa, tamam geç. Bunu mesela, bu kısa kodu bir blog sayfasında mesela nerede kullanabilirsiniz? Blog kısmında yazılar oluşturduğunuzda mesela Ege ile Akdeniz'le ilgili böyle yazılar yazarsınız. Bu aslında site içinde güzel olur. Neden? Hem SEO için, arama motorları için daha iyi olur, hem indekslemesi için. Orada mesela yazının içerisinde de bu kısa kodu kullanabilirsiniz sepete ekleme olarak. Güzel düşünmüşler bunu da. Tur türü genel tur ve otel konaklamalı. Videonun başlarında da söylediğim gibi arkadaşlar, otel konaklamalı turda bir sıkıntı var. O yüzden de genel tur olarak seçeceğiz. Otel konaklamalı turu seçtiğiniz zaman tur fiyatıyla otel rezervasyon tarihleri karışıyor çünkü. Burada bir sıkıntı var. Yani onu ben çözemedim çünkü o bir tuhaflık oluyor. O yüzden de genel tur olarak, normal tur. Zaten turun içinde de konaklamamız var. Fiyatın içinde zaten dahil, yani verdiğimiz fiyatın içinde konaklama fiyatı var zaten. O yüzden de genel tur olarak seçiyorum. Şimdi bilet konfigürasyonu demiş. Şunu bir açalım şöyle. Komple, ya da ilk önce şöyle yapalım ondan sonra açalım. Bilet simgesi demiş, bilet adı falan demiş. Tamam, buraya şimdi kişi başı fiyat simge ekle demiş. Mesela şuraya bir tane simge ekleyelim. Buraya mesela diyelim ki yetişkin normal fiyatı 12.000 demiştik. Mesela 12.000. Kapasite 300. 300 çok oldu da. Neyse 200 diyorum buna. 200. Yetişkin dedik. Şimdi çocuk için de bir tane ekleyelim. Mesela şöyle bir şey seçelim işte. Neyse. Yetişkin çocuk. Ücretli versiyonunda burada arkadaşlar mesela sayfada rezervasyon yaparken isim falan alabiliyorsunuz ama ücretsiz versiyonunda bu yok. O yüzden de faturada yetişkin ve çocuk olarak çıkacak. Bunun da fiyatı kaç olsun? 8.000 olsun. Bu da 100 kapasite. 100 tane satabiliriz. 300. Şimdi şunu bir açıyorum bakın. İlerleme sütunlarını göster dediği kısmı. Bunu açtım. Şimdi şöyle bir bakalım. Rezervasyon 5'er tane, hatta 10 bundan 10 da bundan olsun. Rezervasyon. Kendimize ayırıyoruz bunu. Başka da bir şey var mı bakalım. Adet giriş kutusu olacak. Evet, giriş kutusu olarak kalsın. Bu şekilde. Yetişkin çocuk. Buraya mesela yetişkin kısmına ne ekleyebiliriz mesela? Şöyle bir şey ekleyebilirim. Kalacağımız konaklamayla alakalı yetişkin dediğimizde şöyle çift kişilik odada kişi başı yetişkin. Mesela bir tane daha fiyat ekleyebilirim buraya ben. Ona da şöyle yapmam lazım. Aynı ama şunları aynı kullanamazsınız arkadaşlar. O sıkıntı oluyor. Buraya mesela şey yapalım. Şöyle bir ikon alacağım. Şöyle. Diyeceğim ki tek yetişkin. Tek yetişkin diyelim mesela. Tek yetişkin. Şunu da alacağım. Şöyle yapacağım mesela. Çift kişilik değil, tek kişilik oda. Tek kişilik oda, tamam, böyle olsun. Tek kişilik oda başı fiyatı da 15.000. Bu şekilde. Yani illa çift gitmek zorunda değil. Tek de gidebilir. Tek kişilik odada kalmak isteyebilir. Mesela ona göre de ayrıyetten bir fiyat vermesi lazım. Bunun da miktarını, hatta şunu o zaman şöyle yapalım. 150 yapıyorum. Bunu da 50 yapayım. 50 dedim. Başka bir şey var mı burada? Şundan da 5 tane olsun. Rezerve edelim. Bu şekilde fiyatlandırmamızı yaptık. Buraya da mesela çocuk yaş mesela 7 12 yaş fiyatlandırması. 12 yaştan sonra da yetişkin fiyatı alacağız. O şekilde. İşte mevsimsel dediğim gibi fiyatlandırma eklentisi, bunlar ücretli versiyonda ya da grup, işte erken rezervasyon bilmem ne filan, sezonluk fiyatlar, bunları tabii ki ücretli versiyonda kullanabiliyorsunuz. Bunu da ayarladık. Ekstra servise geçelim. Ekstra servis. Ekstra yeni hizmet servisi demiş. Şimdi tur içerisinde mesela ekstradan yapacağınız tura bağlı tabii ki bu. Ekstra hizmetler verebilirsiniz.
turun içinde. Ne olabilir? İçecek hizmeti olabilir. Mesela bir kahve simgesi, mesela kahve ekstra örnek olarak veriyorum. Mesela kahve. Kahve dedim. Tur esnasında örnek olarak. Tur esnasında kahve bedeli 50 lira. Artı işte 300 diyorum. Yani 300 tane miktar. Neyse. Ya da başka bir şey olabilir. Ne olabilir? Örnek olarak başka bir şey ne olabilir? Şöyle içecek diyorum mesela. Su. Örnek. Sallıyorum tabii kafada. Tur esnasında şunu da tur esnasında diyorum. Bu da 30 lira olsun. Bu da 3 olsun. Bu şekilde mesela ekstralar, turun içerisinde ekstraları da fiyatlandırma imkanınız var. İşte güneşli bir yere gidiyorsunuz, şapka lazım olabilir, şapka satış yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim başka bir şey olabilir, şemsiye, yağmurluk, mağmurluk. Bu tip şeyler ne bileyim aklıma da gelmiyor tam da. Bu şekilde fiyatlandırma imkanınız var. Yani rezervasyon yaparken de bunları da seçebilirler. Galeri kısmına geliyorum. Galeride turumuzla ilgili resimler olacak arkadaşlar. Resimlerimiz yüklendi. Bunları da galeriye ekleyelim şimdi. Bu şekilde eklensin. Özelliklere gelelim. Dediğim gibi burada fiyata dahil ve hariç olanları seçeceğiz. Mesela fiyatımıza akşam yemeği dahil, ATV dahil değil. Ondan sonra barbekü gecesi dahil, ek hizmetler dahil değil, günlük gazete dahil değil, havalanı da değil, kahvaltı dahil, karşılama içeceği dahil, konaklama dahil, konser bileti dahil değil, müze bileti dahil değil, öğle yemeği dahil, rehberimiz dahil, sigorta dahil, tekne turu dahil değil. Bu şekilde mesela fiyata dahil ve değil seçeneklerini yaptık. Tur rehberimizi seçelim. Varsa tur rehberiniz varsa, yoksa da seçmiyorsunuz zaten. Tur rehberimiz var, bir tane oluşturduk zaten biliyorsunuz. Bu şekilde evet, şu şekilde göstersin. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Bu da short, kısa şekilde olsun. Aktiviteler kısmına geliyorum. Aktivitelerde işte turumuzda ne var mesela arkadaşlar? Ne yapacaksak turda? Turda mesela tekne gezimiz var. Evet. Bir şehir turumuz var. Tamam. Rafting varsa rafting ya da müze gezisi diye ekleyelim. Bir de doğa yürüyüşü yok işte, neyse tamam. Bu kadar yeter. Müze gezisi, şehir turu ve tekne gezisi olacak. Turumuzun içinde olanlar bunlar. Geldik. Place yol neymiş bu? Buna bakalım. Gezeceğimiz yani turumuzda dediğim gibi nerelere gideceğiz, nereleri göreceğiz. İşte yazmıştık ya, Salda, Kapadokya, bunları örnek olarak yazmıştım. Bunları seçeceğimiz alan bu arkadaşlar. Bakın şimdi Salda, yer etiketi Salda yazabilirsiniz ya da başka bir isim, Salda Gölü. Gölü dedik. Yeni diyorum. Hatta buradan kısaca da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane şunu da yapalım. Salda dedik. Kapadokya dedik. Yani Antalya turuyla ne alakası var şimdi bununla? Yeni yer oluştur demiş mesela. Mesela Side diyorum. Side yazmadık herhalde. Buraya Side dedim. Yer tanımı yok. Resim ekleyeceğim bir tane. Şunu alalım. Kaydet diyorum. Tamam. Ve diğerlerin oldu. Bir daha sıfırla. Yani burayı yapmadan önce buradan yapacaksınız. Birkaç tane hani eksik olan varsa, yoksa diye. Yoksa bakın bunlar da gidiyor. Side dedik. Tamam, Salda dedik. Bunları Salda. Birkaç tane yapalım çünkü. Göstermek için. Kapadokya. Dalyan. Tamam, 4 tane yeter mi? Bir tane daha ekleyelim, 5 olsun. Muğla diyorum. Muğla. Tamam. Bunu da yaptık. Göreceğimiz yerler. Şuna bakalım. Gün bilgi ve ayrıntılarını göster. Şimdi birinci gün nereye gideceğiz? İkinci gün nereye gideceğiz? Mesela 9 gün 8 gece demiştik ya arkadaşlar. Bunu belirteceğimiz, yani birinci gün şurada o, ikinci gün şu var, üçüncü gün şu var, eklenti yani tur etkinlikleri falan.
Bu şekilde belirteceğimiz kısım. Şimdi şuradan ben hemen alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Birinci gün Gökova'ya hareket. Mesela sallıyoruz tabii ki biz. Şunu da yapıştıralım. Bu şekilde. Hemen ikinci gün. İkinci gün dedik. Şuradan. Bunlara resim de ekleyebilirsiniz aslında. O da olabilir. Şöyle kopyalayalım. Yapıştıralım. Üçüncü gün. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Yani dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün öyle gider artık. İşte dokuzuncu güne kadar yaparsınız. Doldurursunuz. Şimdi 3 tane de yeter bizim için. Sıkça sorulan sorular kısmı. Burada da işte mesela size sorulabilecek sorular ama ben buraya şey eklemeyi uygun gördüm. Tur kalkış noktalarını göstermek için güzel. Ben öyle bir şey yaptım. Sıkça sorulan kısım. Nereden kalkıyor? İşte saat kaçta nerede olacak şeklinde. Buradan gösterebilirsiniz mesela. Bu şekilde. Altına da mesela farklı sorular sorabilirsiniz mesela. Ne olabilir? Konaklama otellerde mi oluyor? Örnek olarak. Salladım gerçi. Otelde mi oluyor? Konaklama otelde mi? Evet. Turumuzun konaklamaları 5 yıldızlı otellerde olmaktadır dedik. Salladık öyle bir şey. Buraya işte artık 3 tane, 4 tane, 5 tane sıkça sorulan sorular şeklinde yapabilirsiniz. Yeni ekle dediğiniz zaman oradan eklenir zaten. İlgili tur. Bu turla ilgili tur varsa buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela işte gerçi yok ama şunları seçiyorum ben. Örnek olarak böyle seçeyim. İlgili turlar. Alakalı bu turla alakalı turlar. Ekstralara bakalım. Ekstralar kısmı. Burada iletişim e-postası. E-posta adresinizi yazacaksınız. örnek.com dedik. İletişim telefonu öyle kısa bir açıklama. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Salla. Evet, hizmetinizdeyiz. Neden rezervasyon yaptırmalısınız? Buraya da mesela şöyle bir şey hemen bunu da kaydettim. Öyle bir şeyler ekleyebiliriz bakın şimdi. Yılların getirdiği tecrübeyle sektörde öncü firmayız. Bravo. Geniş tur şöyle geniş tur seçenekleri bilmem ne falan. Bunu da şöyle şunları alalım. 3 tane yeter ya. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Admin not dediği kısmı da bu turla ilgili mesela sizin bileceğiniz bir şey tabii ki bu. Yani size sizin hatırlayacağınız bir şey. Admin not mesela otobüsler Neoplan 2024 model olacak diye bir şey salladım. Ekran ayarı demiş. Ekran ayarı da burada herhangi bir şey yok. Açma kapama, açık kapalı tur tipi tamam. Tabii bunlar ücretli sürümde arkadaşlar. Koltuk bilgisi falan bilmem ne falan bunlar yok tabii ki. Bu alanda bitti. İşimiz bitti arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa. Kategori kısmına gelelim. Akdeniz turlarına alıyorum bunu. Ondan sonra organizatör Yiğido Tur tarafından düzenleniyor ya da siz kendiniz de işte mesela biz ne yaptık? VP Alemi Tur, VPA Tur muhabbeti olabilir. Etiketlerde de mesela bu bir kültür gezisi. Bakın kültür turu. Ekle. Balayı turu değil. Aslında balayı turu da olabilir camda. Niye olmasın ki? Kültür turu. O olabilir, bu olabilir. Şeyde nerede yazmıştık bunu? Etiketler kısmında yazmıştık ya arkadaşlar. Oradan etiketleri ekleyebilirsiniz. Kültür turu olarak seçtim ben. Buraya da bir tane resim. Artık turumuzun resmini ekleyeceğiz. Ekleyelim. Resmimizi de seçtik. Artık yayınla diyebiliriz. Şimdi şöyle bir kısadan bir bakalım. Sıfırdan tur oluşturduk. Bir tane tur oluşturduk. Sıfırdan bir tur oluşturduk. Hemen şöyle bir bakalım. Ege Akdeniz turu. Galerimiz, turumuzun resmi. Galerimiz bakın şöyle güzelce slider böyle geçiyor işte. Bunda bir sınır yok. İstediğiniz kadar resim ekleyebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Güzel yapmışlar slider'ı. 9 gün burada kısa bir bilgi var aslında bakın. Daha fazlasını görüntüleyelim. Bunları mesela düşürebiliriz. Hepsini açmayız icabında. İşte 9 gün 8 gece bunlar aslında Türkçe'de arkadaşlar dil dosyasında herhalde bir değiştirme yapacağız. Taşıma yapacağız çünkü normalde benim demo sürümünde bunların hepsi Türkçe gözüküyor çünkü. Neyse fiyatı 12.000'den başlıyor işte 300 kişi maksimum İstanbul'dan kalkıyor 3 yaş üstü.
Koltuk sayısı da şu an rezervasyona açık 275 tane. 25 tanesini biz kendimize rezerve ettik zaten. Bizde o. Fiyata dahil olan kısımlar bakın akşam yemeği işte barbeküsü bilmem ne fiyata dahil olmayanlar burada bu şekilde gözükecek. Aktiviteler müze gezeceğiz, şehir turu yapacağız, tekne gezimiz var. Turla ilgili kısa bilgi burada gördüğünüz gibi Antalya'nın tarih doğa bilmem ne falan. Göreceğiniz yerler bakın bunlar tabii isimlere aldanmayın siz arkadaşlar. Buraya isimleri normal isimleri de yazabiliriz. Ama işte bu şekilde gözükecek. Onu göstermek istiyorum. Göreceğiniz yerler bakın. Böyle güzel yapmışlar. Program detayları işte 9 gündü mesela. 9 gün 8 gece. Birinci gün şuraya gideceğiz bakın. Belirtilen kalkış noktasından kalkıyoruz. İşte ikinci gün şunları yapıyoruz. Üçüncü gün bunları yapıyoruz. Dördüncü gün, beşinci gün bunları yapıyoruz. Sıkça sorulan sorular. Bakın tur kalkış noktaları diye burada bu şekilde gösterdim. Hani yazdık aslında. Yani böyle bir şey olabilir. Çünkü bu tarafa eklenecek bir alanımız yok. Ya da bunu farklı bir kısımda yapabiliriz. Yani onu da farklı bir yerde yapabiliriz. Nasıl yaparız? Başka bir yerde yapmamız lazım. Göstermemiz lazım aslında. Onu da bilmiyorum ama bu sayfada yapamayız onu. Onu yapamayız tabii ki. Konaklama otelden sıkça sorulan, ilginizi çekecek turlar. Bakın diğer turları da gösterdik ya. İşte bunlardan da oradan buraya da geçebilir. Tabii bu turla alakalı olması lazım. Ege Akdeniz turuyla alakalı. Sağ işte sidebar'da yan tarafında işte bakın map bölge olarak nereye gideceğimiz yer, nereye gideceksek oranın adresi. Şöyle bakın öyle gösteriyor Side'ye. Neden bizimle rezervasyon yapmalısınız? Burada işte yazmıştık bunları. Sorunuz var mı diye bir de rehberimiz var bakın. Burada rehberimiz de var. Bu şekilde bir tur sayfası oluştu. Şimdi şeyi de kontrol edelim. Müsaitliği de kontrol edelim şimdi. Takvime bastık. 28'inde bir tur var. Buraya giden bir tur var. Başka ne var? 7 gün sonra demiştik ya tekrarlanan bir tur çünkü bu. 4 gün 11, 4'ünde 11'inde 18'de 25'inde gene böyle tekrarlanıyor bu tur. Biz 4'üne mesela bir kontrol istiyoruz var mı yer diye. Evet rezervasyon şimdi müsaitliği var yani. Ne yapıyoruz? İki tane böyle alıyorum bakın. Yetişkin tek kişilik fiyatlandırmıştık ya 12.000. Tek yetişkin tek kişilik odada eğer bunu seçerse 15.000 lira. 2 tane aldık. Hadi bir de çocuk olsun. Tek yetişkin de olsun. Hepsinden olsun. Ondan sonra tur esnasında su istiyoruz. 3 tane su, 4 tane su, 4 tane kahve olsun, 5 tane kahve olsun. Toplam miktar 47.370 lira turumuz. Şimdi rezervasyon yap diyeceğim ama WooCommerce ayarlarımız tabii ki olmadığı için orada sıkıntı olacak zaten. Bakın yok olmadığı için. O yüzden de artık turumuzu bitirdikten sonra yaptığımız turlar yani turlarımızın oluşan turların şu hepsi tur dediğimiz kısımdaki turlarımızın hepsini sayfada göstermemiz için bir ayarlamalar yapmamız lazım. Onları yapalım. Ondan sonra da işte menü kısımlarını bir oluşturalım arkadaşlar. Menülerimizi bir oluşturalım şöyle sayfayı oluşturalım. Sonra da sayfamızda menüyü oluşturalım. Oradan da kısaca hemen gidip gelelim. Turlarımızı görebilirim en azından diyorum ve artık sayfa kısmına geçelim. Sayfalara geçelim arkadaşlar. Kontrol panelimize sayfalar sekmesine geldik. Şimdi burada oluşan sayfalar, eklentiyle gelen sayfalar var, yapılan sayfalar var. Aslında WooCommerce'de kurulduğunda gelen sayfaların da olması lazımdı. Sepet sayfası yok, ondan sonra şey yok, ödeme sayfası yok. Onları da biz kendimiz oluşturacağız tabii ki şimdi. Yani normalde geliyordu ama enteresan gelmemiş. Neyse artı turlarımızın sayfasını oluşturacağım. İşte Akdeniz bölgesini, Akdeniz turları, Ege turları işte bunlar, GAP turları falan. Bunları bir oluşturacağım. Bunları bir Türkçeleştireceğim. Ondan sonra hazır bulunsun çünkü daha sonra da menüde göstereceğiz onları. Hemen şimdi şunları bir Türkçeleştireyim arkadaşlar. Hızlıca geçeceğim bunları. Daha önceki videolarımda var nasıl yaptığım zaten biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hızlıca geçeceğim. Şimdi bunları Türkçeleştirdim. Linklerini düzelttim. Bunlar da eklentiyle gelen sayfalar. Şunlara bir bakalım. Hatta görüntüle diyorum. Bakın bu şekilde görüntülüyor. Ya bunlar eklentiyle gelen. Bakın şurada hemen kısa kodları da olacak zaten. Bu şekilde mesela. Yani kısa kodları görmeniz açısından örnek olarak yapılmış sayfalar. Şimdi çıkalım şuradan. Şimdi bize ne lazım? Bütün turlarımızı göstereceğimiz turlar. Bir tane böyle turlarımızın kısa kodlarını
Hatta turlarımızın hepsininkini ekleyeyim de diğerlerinkini sonradan ekleyeceğim. Turlar diyorum. Turlar dedik. Taslağı ilk önce bir kaydedelim. Turlar. Buraya da bir kısa kod. Kısa kod ekleyelim. Bloku şuraya. Şu kısa kodu hemen kopyalayalım, yapıştıralım. Tamam. Yayınla diyorum. Tüm turlarımızın olduğu sayfa yaptık. Şimdi bir de artık bölgelerimizin turlarını yapalım. Onları da yani kısa kodlarını eklemeyeceğim. Onu daha sonra göstereceğim çünkü. Yeni sayfa ekle diyorum. Turlarımızın sayfalarını oluşturdum. Yine WooCommerce sayfaları eksik tabii ki. Bakın ana sayfa, sepet sayfasını falan koymuş. Saçma sapan. Yani bu ana sayfa sonuçta. Yani burada sepet olmaz. Hemen şimdi bir sepet sayfası oluşturalım. Ondan sonra ödeme sayfası oluşturacağız. Bir de hesap. Onları yapalım. Onların da kısa kodlarını hazırladım. Mesela sepet dedik. Sepet şöyle, tamam. Buraya kısa kodu alalım. WooCommerce'in kısa kodları arkadaşlar. Böyle kopyaladık. Hemen şuraya yapıştıralım. Sepet. Yayınla. Tamam. Ödeme sayfası yapalım. Ödeme. Evet, şunu ekliyoruz, bunu ekliyoruz herhalde. Hatta şöyle bakalım. Ne eksik? Mağaza sayfası eksik. Mağaza sayfası, bir tane de mağaza sayfası yapacağız. Mağaza sayfası. Şimdi WooCommerce ile ilgili sayfaları hallettik. Bunları şimdi oluşturduğumuz sayfaları menüde göstereceğimiz alanlara yerleştirelim. Görünüme geliyorum. Menülere geliyorum. Oradan şimdi menü kısmında ayarlayalım. Şimdi şunu bir ana menü diyelim. Ana menü. Başka menü yok muymuş? Yokmuş. Yeni menü oluşturun. Tamam. Yeni menü oluşturalım. Menü adı turlar dedik. Şimdi buraya turlarımızı bir alalım. Akdeniz, Ege, Kap, ondan sonra Kapadokya, Karadeniz, Marmara dedik. Şuraya bir ekleyelim ilk önce. Tamam. Bunlar böyle hazırda dursun. Onu bir kaydedelim. Hatta bunu alt kısım menüsüne atayalım onu. Alt kısım menüsü. Bakalım hatta. Sayfayı bir yenileyelim. Evet. Burada bu şekilde gösteriyor. Marmara aynen. Tamam, bunların tabii kısa kodları olmadığı için şu an herhangi bir şey yok sayfalarda. Yalnızca menülerini oluşturdum. Şimdi ana menümüze gelelim gene. Ana menüde turlarımızı bir üst tarafa alalım. Aslında turların altına da alabiliriz icabında. Alt menü olarak o da olabilir. Şunu kaldırırsın mesela. Hakkımızda kaldır. Hizmetleri kaldır.
Hadi iletişim kalsın. Buraya turları alalım. Şöyle alalım hatta. Tamam. Bu şekilde kaydedelim. Böyle kalsın. Şimdi hazır beklesin burada. Yenileyelim sayfamızı. Turlar dediğinizde tüm turları gösterecek. Bu şekilde. Evet, bu da yeni yaptığımız tur bakın. Bu şekilde gösteriyor. Evet. Şimdi bunu da hallettikten sonra artık WooCommerce mağaza ayarlarına geçebiliriz arkadaşlar. WooCommerce'te ayarlar kısmına geldim. Gördüğünüz gibi bakın sol tarafta WooCommerce ayarlar dedi. Şimdi buradan bir ayarlarımızı, mağazamızın bir ayarlarını yapalım. Adres satırımız, adres işte bilgileri bilmem ne falan. Belirli ülkelere sat demiş. Onu Türkiye'de kaldıralım ya. Belirli ülkelere değil, tüm ülkelere satış yapalım. Yurt dışından da turlarımız satın alınabilsin yani, değil mi? Gönderim konumları satış yaptığınız tüm ülkelere de demiş. Gönderim hesaplamalarının devre dışı. Sonuçta fiziki bir ürün göndermeyeceğim. O yüzden gönderim devre dışı olsun. Varsayılan müşteri konumu ne yaparız? Mağaza ülkesi bölgesi. Varsayılan konum yok demiş. Yani varsayılan konum yok da olabilir. Dedik. Ondan sonra vergileri etkinleştirdik. Vergi oranları evet. Kupon evet, o da olsun. Sağda boşlukta tamam. Bunu bir kaydedelim. Ürünlerde aslında yapılacak bir şey yok. Ürün WooCommerce ürünü değil. O yüzden de burada herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Şu mağaza kısmını seçtik ama biz yalnızca WooCommerce'te ödeme kısmını zaten kullanacağımız için çok da önemli değil buraları. Buraları geçelim, hatta vergiye bir bakalım. Evet, vergi dahil fiyat, müşteri gönderim adresi demiş, mağaza adresi olsun. Her satırda yuvarlama yerine ara toplam üzerine vergi yuvarla, tamam. Vergi dahil fiyatları göstereceğiz. Vergi toplamları ayrıntılı tek bir toplam olarak olsun. Tamam, bu şekilde. İşte eklentide burada bir sıkıntı var. Azaltılan oran ve sıfır oranı, yani standart oranı göstermiyor arkadaşlar. Enteresan. Neyse, biz onlara da ekleriz icabında. Şimdi satır ekle diyorum. Buraya 18. Vergi adı KDV dedim. Gönderim zaten yok. Öncelik bir kaydettik. Şimdi azaltılan orana da yapacağım. Aynı şekilde. Bakalım o şekilde çalışacak mı vergi oranı. Oran 18. Vergi adı KDV. Tamam. Öncelik bir demiş. Sıfır orana gerek yok. Bir tanesine yeterli. Şimdi ödemelere bakalım. Ödemeler. Kapıda ödeme yok. Sanal postumuz tamam. Sanal post evet çalışırsa kullanırız tabii ki. Neden olmasın. Banka havalesi bu açık olsun. Kurulumu tamamlayın demiş. Bakalım. Evet. Hesap adı VPA tur diyorum. Hesap numarası. Şöyle bir şey olsun. Banka adı. Örnek bank. Sıralama kodu 1. IBAN. TR 8. Böyle bir şeyler sallıyorum kafadan tabii ki. Tamam. Bunu da kaydedelim. Şimdi post falan çalışmazsa en azından banka kısmı çalışsın. Bunu da yaptık. Yani güzel yanı, dediğim gibi mesela WooCommerce ödemesi olduğu için burada sanal postunuz varsa burada kullanabilirsiniz işte. O yönden iyi. Hesaplar gizlilik, e-posta ayarları var. E-posta özelleştirme ile ilgili kanalda video var arkadaşlar. Karta koyacağım, oradan bakabilirsiniz nasıl özelleştiriliyor. Yani burada da bir şey yok. Hesap oluşturma falan var gerçi de. Yani gerek yok, şimdi boş verin. Geçtik orayı. E-postalar burada. Tamam. Evet. Entegrasyona bakalım, var mı bir şey? Yok. Gelişmişte de bir şey yok. Ana sayfa, sepet sayfası. Sepet seçtik. Ödeme. Normalde bu otomatik gelmesi lazım ama gelmedi arkadaşlar, oluşmadı. Bazen böyle aksaklıklar oluyor ya. Yani yapacak bir şey yok. En azından çözümü biliyoruz. O yüzden şartlar ve koşullar yok zaten sayfamızda, sitemizde. Öyle bir şartlar ve koşullar oluşturmanız lazım aslında. Başka da bir şey yok. Bunları da kaydedelim. Mağaza ayarlarımızı da ayarlamış olduk diyelim. Şimdi sayfamıza bir gidelim. Şunu ana sayfaya bir gelelim. Tekrar herhangi bir şey yok zaten. Turlara bir gelelim. Örnek bir tane sipariş oluşturacağım şimdi. Bir turdan rezervasyon yapacağım yani. Ege Akdeniz turuna geldik. Girdik. Evet. Hoşumuza gitti tur. Güzel. Evet. 10 numara 5 yıldız. 28'ine rezervasyon yaptırmak istiyorum. Ne yapıyorum? 4 kişi diyorum. Kahvede olsun. Suda olsun. Ekstralar.
Ondan sonra hadi rezervasyon yap diyelim. Evet, sepeti görüntüle diyorum. Sepet artık mevcut olmayan ürün sepetinden silinmiş. Tamam, silindi. Neyse. Ege Akdeniz, şunu silelim. Bu öncekiydi. Evet, bu. Şimdi 4 tane aynen yetişkin 28 Ocak. Bu şekilde kaç para diyor? 48 bin, 7 bin lira KDV dahil içindeki fiyat. Standartta almadı, azaltılan oranda KDV gösterdi. Orada demek ki işte bir problem var. O da büyük bir ihtimalle güncellemeli düzelecektir. Biz azaltılan vergi oranına %18 yapmıştık ya, onu kabul etti, şimdi mesela gösteriyor. Yoksa göstermiyordu burada arkadaşlar. Ödeme sayfasına gidiyorum. Ödeme sayfası videonun ikinci kısmı olacak zaten. Orada özelleştirmeler yaptığımızda birçok eklenti kuracağım ben çünkü. Bu şekilde benim hoşuma gitmedi çünkü ödeme sayfası. Onu değiştireceğiz. Biraz daha böyle güzel olsun. Burada detaylar var. Banka, şu şeye bakalım ya, bu çalışıyor mu? Posta bir bakalım. Diyeceğim de şunu bir doldurmamız lazım ama hemen bir fake muhabbeti yapalım. Tamam. Geçtik. Bakalım, siparişi onayla diyelim. Çalışıyor mu PayTR'miz? Evet, PayTR'miz çalışıyor herhalde. Çalışıyor mu? Anlamadım valla. Neyse, bir bakalım siparişler kısmına. Siparişler. Allah çalışıyormuş valla. Ama normalde öyle olmaması lazımdı. Neyse. Evet, siparişimiz geldi. Yani siparişimiz siteye geldi tabii ki. Ödeme bekleniyor diyor şu an. Şimdi e-postada bakmamız lazım tabii ki buna. E-postamızı şöyle getirelim. Açalım şurada hatta, bakın. Yeni sipariş oluşmuş. Şekilde e-postada geldi zaten. Hemen siparişiniz alındı diyor. Siparişiniz teşekkür ederiz. Bu şekilde bilgilendirme e-postaları da geldi. Tamam diyorum. Hatta bunun tamamlandı diyeyim. Tamamlandı. Şimdi şeye bir bakalım, hatta tur sayfasına gidelim. Tur listemize bir bakalım. Yani bir de şu arka plandan şey olsaydı güzeldi. Rezervasyon yapılabilseydi iyiydi arkadaşlar. Direkt telefonla mesela buradan isimleri falan yazmak güzel, mantıklı olurdu. Ama o da yok yani, ücretli. Bakın şimdi Ege Akdeniz turundan not kısmına biz kendimize yazmıştık ya, bakın otobüsten ne hoplan bilmem ne olacak diye. Burada görebiliyoruz. Akdeniz turları, diğerlerin çünkü şeylerini sildik ya, bunları da düzelteceğim ben zaten şimdi. Organizatörü, konumu bilmem ne, tarih 28 Ocak'ta. Bu 23 Ocak 2024 diyor hala. Burada bir hata var. Normalde sonlandırma tarihi 23 Ocak olmaması lazım. Biz çünkü 29 Aralık'a kadar yapmıştık 2024. Ama tekrarlananlarda böyle bir rakam çıkıyor. Büyük ihtimalle bu da bir, yani bug diyorlar, hata diyorlar işte. Düzeltilebilir ama bize bir sıkıntı yaratmıyor. Şimdi 300 tane toplam yerimiz vardı. 25 tane kendimize rezerve etmiştik. 4 tane satışını yaptık arkadaşlar. Satışı buradan görebiliyorsunuz. Galan'da 271. Aksiyona şuna bir bakalım. Edit dedim. Bizi direkt tur sayfasına yönlendiriyor. Burada. Tur sayfasına yönlendiriyor. Ondan sonra mesela dolduğu zaman da bunu kapatabilirsiniz icabından. 300 tane bilet sattınız ya da işte tarih geldi, kapatın icabında. Ne bileyim işte, zaten otomatikman kendisi de kapanması lazım ya tarih geldiği zaman da. Ayarlarda öyle bir şey vardı çünkü. Evet, onları da gösterdik. Şimdi tabii bu diğerlerinin de bir kategorilerini falan edeyim. Onları da ben şuradan hızlıca turların kategorilerini, bunları da doldurayım. En azından onların da yerleri belli olsun. İkinci bölüme geçeceğiz birazdan da. Geçmeden bir kısa şey yapalım, ara verelim. Evet arkadaşlar, şu ana kadar seyrettiyseniz biraz böyle uzun işlemler oldu tabii ki ama sıfırdan bir tur sitesi yapıyorsunuz. Böyle kolay olmaz. Normalde yani bu 1-2 saatlik işlem değil. Ben bu eklenti üzerine, hatta sayfa üzerine bir haftadır, tahminimce bir haftadır uğraşıyorum. Çalışıyorum aslında. 1-2 saatte de elimden geldiğince de işte böyle sizin de anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışıyorum. Turun çalışma mantığı güzel. Kolay, basit yani. Kullanılabilir. Ücretsiz sürümüyle bir şeyler yapıyorsun sonuçta. Ücretli sürümlü olsa zaten sıkıntı olmaz. Çoğu özelliklerde gelecek ama her zaman diyorum, eklentiyi almadan önce muhakkak inceleme yapın, değerlendirmelere bir bakın, yorumlara bakın çünkü. Yeni bir eklenti bu. Çok böyle eski bir eklenti değil. Çeşitli aksaklıkları olabilir, problemleri olabilir. İşte bu yorumlarda falan insanlar ne diyor, ne yapmışlar, ne etmişler. Onları okumanız lazım. Çünkü ileride para vereceksiniz, alacaksınız. Daha sonra sıkıntılarda işte ulaşmak bir dert oluyor, bilmem ne oluyor, cart oluyor, curt oluyor. O yüzden de iyice bir incelemenizi isterim yani. Yapacağımız kısımlar bitti. Hemen hemen bitti. Şimdi gene gerçi yapılacak işlemler var. Ne var? Temamızda bir düzenleme yapacağız. Temamızda bölgelere göre ayarlayacağız.
Mesela işte Akdeniz turlarını göstereceğiz. Aynı demo sayfamızda yaptığımız gibi, tatil sepetindeki gibi o şekilde biraz daha böyle sayfayı düzenleme kısmına geçeceğiz ve short kodları göstereceğim arkadaşlar. Kullanılan short kodlar. Gerçi geliştiricinin sayfasını da videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Short kodları da paylaşacağım. Ben kendi dosyalarımı da forum sayfamda paylaşacağım arkadaşlar. Kullandığım kısa kodları. Hatta imkan olursa da resimleri de yüklemeyi düşünüyorum ama kendi sitemiz olmasa da Google Drive'a falan yüklerim. Bir depolama alanına yüklerim. Oradan da kullanabilirsiniz. Ama resimlerde telif olabilir. Onu dikkat edin arkadaşlar. Ben internetten buldum ve tatil sepetinden çektiğim kullandığım resimler başınıza sıkıntı yaratabilir. O yüzden de telifsiz resimler kullanırsanız artı zaten normalde deneme için değil de deneme için localhost'ta falan kullanabilirsiniz de hani internette yayınlayacaksanız da başınız ağrımaması için telifsiz resimleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve ne yapalım artık şeye geçiyorum ben düzenleme stili düzenlemesine kısa kodları, sayfaların falan işte onları göstermeye çalışacağım elimden geldiğince ve birden fazla birkaç tane eklenti kuracağız. İşte bir giriş eklentisi kuracağız. Bir ödeme sayfasını özelleştireceğiz. Dediğim gibi varsayılan olarak gelen ödeme sayfası biraz sıkıntılı yani güzel gözükmüyor. O yüzden onu bir değiştireceğim. Bir tane slider eklentisi ekleyeceğim. Slider'ı bir yerde kullanacağım ama siz sayfanızın mesela belli kısımlarında da kullanabilirsiniz. Bu kuracağım eklentileri ayarlarını falan yapmayacağım arkadaşlar. Direkt eklentileri kuracağım çünkü ayarlarını da anlatmaya çalışırsam bu çok uzun sürer. Yalnızca yaptığım işlemleri göstereceğim. Ayarlarla ilgili hiçbir şey yapmayacağım. Onları da bir sonraki videolarda eklenti işte tanıtımlarını falan anlatabilirim. Anlatacağım hatta öyle bir şey yaparız. Eğer buraya kadar seyrettiyseniz başta teşekkür ederim. Sabır gösterdiniz. Hemen geçmeden önce de lütfen arkadaşlar video istatistiklerine bakıyorum. Ne yazık ki videolarımızı seyreden arkadaşlarımın çoğu abone değil. Arkadaşlar lütfen ücretsiz bakın YouTube'da abone olmak ücretsiz. Sizden ricam bu. Çünkü bana destek oluyor bu. Destek olacaksınız. Oluyorsunuz bir yerde de. Motive ediyorsunuz beni. Şu an YouTube'dan herhangi bir gelirim de yok zaten. Belli bir şartları karşılamam gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden de lütfen 2 dakika yani 2 saniyenizi ayırıp abone olup eğer faydalı da bulduysanız lütfen beğeni tuşuna da basın. Yorum da yazarsanız da tabii ki çok sevinirim buna. Hadi geçelim artık sayfamızı özelleştirmeye diyorum. Ben şunu da söylüyorum. Bakın ben bir stil yani web design işi yapmıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü çok açık ve net söylüyorum. Öyle 3-5 tane bir şey öğrendiğimde ben web dizaynci demiyorum kendime. Elimden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım sayfanın stilinde. Yoksa ben bir designer falan değilim. Onu da açık ve net söylüyorum. Hadi geçelim artık sayfamızı düzeltmeye. Bu bölümde sayfamızı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ana sayfamızı düzenleyeceğiz. Artık kısa kodları falan onları göstereceğim şimdi. Hangi kısa kodları kullanıyorum onları göstereceğim. Sayfamızı biraz böyle bir tur sitesi şekline getirmeye çalışacağız. Tatil sepeti sayfasından faydalanacağız açıkçası. Onu da söyleyeyim. Biraz onun işte stiline benzeteceğiz falan işte bir şeyler yapacağız. Ama bunları yapmadan önce ne yapmamız gerekecek? 4 tane eklenti kuracağım arkadaşlar. Dediğim gibi videonun ortalarında da söyledim. Bu eklentilerin ayarlarını anlatmayacağım. Yalnızca yaptıklarımı göstereceğim. Şimdi kontrol paneline hemen geçelim ve eklentilerimizin kurulumuna başlayalım. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. İlk kuracağımız eklenti bir slider eklentisi. Bunu bir yerde kullanacağım ama dediğim gibi siz bu eklentiyi çözdüğünüzde yani anladığınızda sayfanın istediğiniz yerlerinde gösterebilirsiniz. Kısa kodları var çünkü. Eklenti arama kısmına yapıştırdım. İsmini ve arasın artık bulsun. Evet buldu. Şimdi kur diyorum ve etkinleştireceğim. İkinci eklentimiz giriş ve çıkış yaptığımız menüleri oluşturacağım arkadaşlar. Buradan hem hesabım kısmına da ulaşabileceğiz. Hemen yeni eklenti ekle diyorum. Bunu da kurup etkinleştireceğim. Üçüncü eklentimiz ödeme sayfası ile ilgili. Onu da yükleyelim. Ve dördüncü olarak da arkadaşlar bu eklenti. Bunu da aslında yükleyebilirsiniz ya da yüklemezsiniz siz bilirsiniz ama giriş yaptığında yönlendirmek için sayfada hangi sayfaya yönleneceğini, çıkış yaptığında hangi sayfaya yönleneceğini yani WordPress'in admin kısmının arka paneline gelmemesi için bir eklenti bu. Bu eklenti de güncel bir eklenti değil ama şu an işte kullanılabilen ben denedim test ettim çalışıyor. Kurmaya da bilirsiniz aslında. Gene şöyle yapalım. Yeni eklenti dedik. Şuraya hemen yapıştıralım ismi. Evet şu eklenti. Bunu da etkinleştireceğim. Veri tabanını da güncelleyelim. Evet web siteniz tam yedeğini almanızı öneririz diyor. Bakın her zaman için yedekle çalışın arkadaşlar. Şimdi eklentilerimiz bitti. İlk önce şu ana sayfaya bir gidelim arkadaşlar. Şöyle bir ana sayfaya gelelim bakalım. İşte üst tarafta bir header kısmında bir menü kısmımız var zaten. Böyle bir alan var. Buralarda pek bunlarda bir şey yapmayacağız zaten ama yani kullanabiliriz de aslında. Şimdi Elementor ile
şu kısmı bir açalım ilk önce. Adım adım gidelim. Header kısmını, üst tarafı bir yapılandıralım şimdi. Aynı demo sayfamızda olduğu gibi bakın bu şekilde böyle bir yapılandırma yapacağız. Şimdi geldik header kısmına. Evet. Şu görseli bir kaldıralım ilk önce. Buraya güzel bir görsel alacağız da bakalım nasıl, şunun gibi bir şey işte. Evet. Görseli bir kaldıralım. Buraya ne alalım? Şunun boyutu nasılmış? 1050'ye 700. Biraz büyük boyutlu bir şey lazım bize aslında ama bir deneyelim bakalım. Şunu alalım. Şunu seçelim bakalım. Tamam. Hatta sağ orta, sol orta, üst orta, şöyle böyle güzel gözüküyor. Şimdi şunlardan bir tanesini, şunu bir kaldıralım. Buraya demoda ne demişiz? Seyahat edeceğiniz yolu seçin demişiz. Şunu bir kopyalayalım mesela. Kopyalayalım. Tamam. Şuraya da arama kısmını alırız. Arama kısmını ben burada demoda mesela şey yapmıştım. Burada da gösterdim. Mesela şu alanda gösterdim. Üst tarafta da gösterdim. İsterseniz burada da yani böyle yapabilirsiniz ya da burada da gösterebilirsiniz. Header kısmında da gösterebilirsiniz. Şimdi header kısmında göstereceğim. Şunları bir kaldıralım. Şöyle şu boşluk kalsın. Tamam. Bunu da butonu da şuradan bir kaldıralım ilk önce. Bir kısa kod atacağız şimdi. Kısa kod. Şunu bir favorileri eklesin hem. Kısa kodda çok işimiz olacak çünkü. Şuraya bir alalım. Şimdi arama kısmı. Arama kısmının short code yani kısa kodu. Normalde bakın burada arkadaşlar zaten geliştiricinin kısa kodlarla ilgili sayfası var. Bunu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Şimdi ben nasıl bir arama kısa kodunu özelleştirdim. Hemen onu şöyle buradan alayım, kopyaladım. Kullanacağım kısa kod şu olacak. Bu olacak arkadaşlar. Bunu da çünkü organizatörü iptal ettim. Göstermeyecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir güncelle diyeyim. Ondan sonra da bir bakalım hatta şöyle sayfaya. Yani şunu bir güncelleyelim, yenileyelim sayfayı. Evet, konumlar, işte aktiviteler tüm sene boyuncaki turları bulsun. Bu şekilde. Bunu biraz daha küçültelim mi? Ne yapalım? Ya da böyle kalsın. Seyahat edeceğiniz yolu seçin. Şunu biraz karartalım ya. Şöyle arka plan kaplamasını siyah biraz daha şöyle. Yani 0.4 daha iyi. Böyle olabilir. Yüksekliği de iyi mi yükseklik? İyi. 655'teymiş. Tamam. Bu şekilde. Bakalım. Evet, böyle daha güzel. Şeyde bir bakalım şimdi. Böyle şunları biraz daha daraltmak lazım aslında. Şu alanı. Telefon moduna bir bakalım. Tablet moduna bakalım. Tamam, güzel duruyor. Telefon modunda da biraz evet. Şu üstten alttan şöyle daraltalım biraz. Telefon modunda da bu şekilde durabilir. Şunu da kaldırsak böyle kalsın. Tablette bakalım gene. Tamam. Tamam. Bilgisayarda da bu şekilde gözükecek. Şöyle bir daha yenileyelim bakalım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Şimdi tekrar masa üstüne geçelim. Ve alt kısmına yapacağımız işlem demomuza bakalım. Şöyle bir bölüm yapacağım. Alan yapacağım arkadaşlar. Slider'ımızda hemen bir
slider oluşturalım. Geçelim Smart Slider'a. Oradan hemen bakalım şimdi. Yeni bir proje diyeceğim. Yeni bir proje oluşturacağım. Basit yolu yapacağım arkadaşlar. Gerçi bizim hemen reklamlarımız, slider reklamlarımıza bakalım. Reklamlar, slider 765'e 240 ölçülerinde. Şuna şey diyelim. Ana sayfa slider 01 dedik. 765 240. Tamam. Full width box diyelim. Box seçelim bakalım. Bakalım, tamam. Şimdi slider, şu kısa kodu kullanacağız da. Şimdi slider'ımıza hemen birinci slider'ımız ne olacak? Bir zaten imaj. İkisi de imaj olacak zaten. Öyle yükleyelim resimlerimizi. Tamam, birinci slider'ımız. Bunu seçtik. Ondan sonra bir tane daha slider alacağız. Onu da bunu seçelim. İkinci de bu. Yani bir bakalım hatta. Evet, böyle mi gösteriyor? 1200'e 735 diyor. 765, 240 yapmadık mı? Hemen bir bakalım. 765, 240, tamam. Tamam, kontroller. Tamam. Animasyon. Autoplay. Şunu da açalım. Butonlarda olsun. Neyse, bakarız. Tamam, bir kaydedelim de kısa kodda bir yerleştirelim onu ilk önce. Nerede bizim kısa kodumuz? Burada. Ha, şunu aldık. Şöyle bir kopyalayalım. Buraya hemen şuradan arkadaşlar şöyle bir şey alalım. Tamam, şöyle bir şey işimizi görür. Şimdi slider'ı ekleyelim arkadaşlar. Gerçi şu şey yeterli mi? 50'ye 50 demiş. Bunu bir 35 yapalım olmazsa. 35 konteyner. Hangisi bu? Bu tamam. Bu. Bunu da 35 65 şeklinde yaparsak tamamdır. 65. Şimdi şuraya slider'a kısa kod atacağız. Buraya bir tane konteyner atacağız arkadaşlar. 3 tane resim olacak çünkü. Tamam. Bundan çoğaltacağız. Buraya da arama kısmının modülünü buraya da yapabiliriz. Ya da bir tane resim ekleyebilirsiniz. Herhangi bir şey, böyle resim üstüne yazı yazabiliriz falan. Neyse artık. Buraya şimdi bir tane resim atalım hatta. Resim atalım. Ne atalım? Balonlu Kapadokya tane. Yani şunu atalım mesela. Şunu attık. Ortaya. Yok, çok oldu. Orta yapalım. Kapla diyelim. Yani evet, böyle. Şimdi buraya bir kısa kod arama için. Arama kısa kodumuzda hemen kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bu şekilde. Arama modülü şeklinde bir şey yani bu da. Şimdi buraya da slider'ımızın kısa kodu lazım bize. Slider'ımız. Evet, şunu da alalım. Tamam, slider'ın da geldi. Şimdi buraya reklam resimlerimizi ekleyeceğiz. Hemen seçelim. Şunu alalım.
gitti bu? Ha, yanlış yere mi gittik? Bir dakika. Şunu bir silelim. Çoğalttık. Şunu bir sildik. Şuraya bir konteyner ekleyelim. Tamam. Konteyner ekleyelim. Şöyle olacak. Görsel ekliyoruz. Görselimizi de seçelim. Tamam. Bunu çoğaltalım. Şöyle çoğalt. Hayır. Çoğalt diyoruz. Bir çoğalt diyoruz. Tamam. Şimdi bu şekilde bunların resimlerini tabii ki değiştireceğiz. Şunu seçelim. Bir de şunu seçelim. İnce ayarları çok girmek istemiyorum arkadaşlar. Yoksa bayağı uzayacak şimdi ya. O yüzden de çok böyle ince ayara girersek şöyle üstten indirsin. 80. Güncelle diyorum. Hatta arkadaşlar şöyle ama zaten açıklık yeter ya. Bu şekilde yeterli. Güncelle diyelim. Şu araları falan tabii biraz büyütmek lazım. Kapatmak lazım da. Bir bakalım şimdi. Evet. O ince ayarla bunlar düzeltilir tabii ki. Yani bu şekilde slider'lı reklamlarımız falan da var. Şimdi bunun altına ne geliyor bakalım. Bir tane reklam alanı geliyor. Reklam alanı yapacağız. Geçelim şimdi. Şuradan bir tane konteyner seçelim. Buraya bir görsel. Görselimizde reklamımızı atalım. Tamam. Genişlik. Şöyle büyütelim mi? Biraz büyütelim. Maksimum genişlik demiş. Şöyle. Şöyle olabilir. Tamam. Böyle iyi. Ona bakarız. Tamamdır. Şimdi bir tane tur bölgesi modülü lazım. Şimdi bunu yapacağız. Yine bir konteyner. Buraya bir başlık. Ondan sonra bir de modül için şimdi. Modül içinde kısa kod. Kısa kodu atalım. Şunun ismini hemen değiştirelim. Akdeniz tur bölgesi turları mı diyeceğiz? Evet. Akdeniz bölgesi turları. Turları dedik. Şimdi bunu da bize tabii ki kategori ID yani kategori ID'leri lazım. Onu da arkadaşlar videoda demiştim. Hatırlatmıştım. Bakın şimdi Akdeniz turları diyor 78. Altta uzunca sütunun altında gösteriyor zaten 78, 79, 80 bu şekilde gidiyor. 79 Akdeniz için. Onu da kısa kodunu şöyle alalım. Kopyala diyorum. Oraya yapıştırdım. 78. 78 3 tane sütun olacak.
Ondan sonra da filtre olmayacak tabii ki. Bir bakalım şimdi, bir güncelleyelim bakalım. Evet, gelmiş modül bu şekilde gösteriyor. Üçlü, gerçi dörtlü de yapabilir. Dörtlü mü yapsak? Üçlü, 1, 2, 3, 4 yapalım. Dörtlü yapalım. Ne yapıyoruz? 4 sütun ve 4 tane göstersin bize. Güncelle diyorum. Tekrar yenileyelim bakalım. Evet, böyle daha iyi. Akdeniz turları bu şekilde güzel. Şimdi gelelim bakalım. Lokasyonlarım, yani turların lokasyonları, bölgelerini göstereceğimiz bir kısa kod koyacağım buraya şimdi. Onu da şöyle yapalım. Şimdi şuraya e, bir ayırıcı yapalım. Bölücü. Ayırıcı. Bölücü mü? Bölücü mü seçtik? Bölücü seçelim. Bölücü. Şöyle siyah renkte. Tamam. Uygun. Daha sonra gene bu şekilde buna bir başlık atabiliriz, atmayabiliriz de. Ortalasın şöyle. Buraya da yine kısa kod alacağız. Bölgelerimiz, konumlar, yani konumlar şöyle 6 demiş. Şöyle yapalım. Yapıştıralım. Buraya da tur bölgeleri diyelim. Tur bölgeleri dedik. Şuraya da bir tane ayırıcı koyabilirdik aslında da neyse, tamam. Tur bölgeleri dedik. Güncelle diyelim. Bunu da güncelleyelim. Evet. Tur bölgeleri bu şekilde. 4 tur 4 tur böyle gidiyor. Tamam. Bu da güzel. Tamam. Bunları da değerlendirebiliriz aslında. Yani buralara mesela reklam tarzında ya da turla ilgili bir tane görsel koyup üstüne bir tane linkle mesela ya da resime link ekleyip oradaki tura, yani öne çıkan turlarımızı bir şekilde burada da gösterebiliriz aslında. Buradan da yönlendirebiliriz. Öyle bir şey de yapabiliriz aslında. Şimdi buradan gidelim. Şöyle bir şey yapmışız. Tatil sepetinde de mi var böyle bir şey? Evet, var. Böyle bir şey var. Tabii şu yok. Biz kısa kodlarla ne yapacağız ona bakalım. Şimdi gene bir artı yaptık. Bir ayırıcı yapalım. Bölücü yapalım. Bölücü tamamdır. Şuraya 1 2 üçlü. Üçlü, gene üçlü. Üçlü. Yani şöyle bir şey de bakın, buralara da mesela güzel şeyler yapılabilir. Değişik böyle bir şey. Yani ya da şöyle bir şey. O da olabilir. Şunu alalım. Şimdi buraya neydi? Ne vardı orada? Ha, bu var. Bir de böyle GAP turu, Karadeniz turu şeklinde. Buna da ne diyelim ki, bir şey diyeriz yani. Bir şey demek lazım buna. Bir başlık atsak mı ona da? Ee, keşfet diye bir şey diyelim buraya mesela. Atalım. Kafadan salla. Şöyle bir başlık atalım. Bunu da ortalasın. Keşfet dedik. Evet. Ortala. Niye ortalamadı?
Allah Allah. Şuradan şunu kaldıracaktık. Tamam, keşfet. Keşfet dedik. Şimdi şuraya gondollu mondollu bir şeydi. Gondollu. Buraya bir tane resim atalım. Aslında sabit bu da ama resimde atabiliriz. Ya da direkt arka plandan yapalım. Şöyle. Arka plan resim. Şunu alalım şuraya. Şunu seçtik. Tamam. Buralara da bunları da gene böyle arka plan kaplaması arka plan ne vardı? Karadeniz'de o mu vardı? Yok. Bir dakika. Karadeniz GAP turları. Uzungöl'de GAP turları varmış. Uzungöl'de GAP turları. Şunla şu bir de Uzungöl. Uzungöl nerede ki? Şöyle şunu alalım ya. Ha, şunu alalım. Ha, ebatlar farklı olabilir ama değil mi? Tabii ki o da var. Şimdi şunu bir ayarlayalım. Ortaya orta diyelim. İlk önce şunu bir ayarlayalım. Ortaya orta kapla dediğimizde bu şekilde. Ondan sonra şunu bir ayarlayalım. Ortaya orta kapla. Tekrarlama yok. Tamam. Yok. Kapla dedik. Bunları biraz büyütmek lazım. Ama ilk önce şunu bir ayarlayalım. Biraz şöyle açıklık olsun. 10'u 10. Şimdi şunu bir 50-50 demişiz. Ha, niye büyütmüyor bu? Böyle de yapabiliriz aslında. Bakayım. Burası daha yüksek. Orası şey olmuş. Ha, 320 yeterli mi? Yeterli. Tamam. Tam genişlik dedik. 150 olsa bu da 150. %50. 320, 150. Bu şekilde altlardan biraz boşluk alttan şöyle 10 desek, ondan da
Üstten. On desek çok mu şey oldu? Yeah. Biraz şey oldu ama neyse. Bunlara yazı da eklememiz lazım tabii ki. Geldik yazı. Başlık atalım. Bir tane başlık buraya attık. Hatta şöyle yapalım. Şunu bir kaldıracağım ben ya. Sileceğim. Bunu da sıfırlayacağım. Şöyle bir sıfırlansın. Şöyle evet. Buna da bir boşluk, bir yazı atacağız başlık. Buna da bir başlık attık. Ortalasın. Tamam. Bunu da ortalasın. Yazıyı. Bunu da kaplaması da arkadaş. Şöyle yapalım. %25. Öyle olabilir. Bunu düzeltelim. Şöyle. Bunu seçecektik. Burada üstten 60 yapsak. Tamam, şunu çoğaltalım bakalım. Şöyle bir de cep telefonundan bir bakalım zaten. Cep telefonundan nasıl duracak? Bu şekilde buraya linklere veririz. Resimde de arkadaşlar arka plan, başka yapılacak bir şey var mı bakıyorum. Yok. Tamam. Metine link verebiliriz böyle buraya. Şunu da resmi değiştirelim hatta. Onu da seçtik. Tamam. Bunun arka planı. Evet. 4 yapılmış. Bu şekilde olabilir. Bir daha bakalım. Evet, bakalım. Ya arkadaşlar biraz da bir kurcalamanız lazım. Şey yapmak lazım. Yani ince ayarları için birazcık daha uğraşmak lazım aslında. Ama genel itibariyle yani nasıl yapılacağı yolunu gösteriyorum. Baktığın zaman yoksa şunları falan biraz daha ayarlamak lazım. Şu boşlukları falan kaldırmam lazım benim. Öyle diyeyim size. Mesela böyle bir bölüm yaptık. Keşfet diye bir şey yaptık işte. Buradan linkle bir şeyler yapılabilir, gidebilir. Onun haricinde bunu kaldırırız. Hatta şunu da başka ne ekleyebiliriz bakalım.
Öyle bir reklam var. Şöyle bir ikili alan var. Ege bölgesi turları var mesela. Neyse bu alan kalsın. Bunu silmeyeceğim. Mesela buraya dediğim gibi resimler ekleyebiliriz. Hemen şöyle değişik bir şeyler, turistik. Mesela şöyle bir şey. Böyle bir şey ekleyebiliriz. Ondan sonra şöyle ekleyelim. Şunu ekleyelim. Ha, bunlar da resim boyutları çok önemli arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Tamam, böyle bir şey. Gözle yani turla ilgili bilgi verirsiniz mesela. Öne çıkanlar mesela. Şunu da mesela öne çıkan turlar. Mesela öyle bir şey dedik. Buraya bir tane yorum. Yorum kısmı. Buraya gene böyle bir tane turla ilgili. Mesela buraya da değişik bir şey. Değişik bir şey ekleyelim. Şunu ekleyelim mesela. Ha, dikey fotoğraf lazım bize bir tane. Evet, dikey olsa daha iyi olur tabii ki. Dikey bir fotoğraf lazım. Buraya da işte o turla ilgili bir şeyler yazacağız, çizeceğiz. Şuradan da gidecek. Böyle bir arka plan yapmışlar. Biz şimdi şöyle yapalım. Bunun altına şuraya ekleyelim mesela. Yorumların altında Ege bölgesi diye bir tane modül ekleyelim gene. Kısa kod aldık. Ege bölgesinin kategori ID'si tabii ki 78-79'du. Bunu kopyaladık. Şuraya yapıştıralım. 4 yapıyorum gene. Bu da 4 olsun. 79. 79 dedim. Şimdi bu kısa kodları nereden buluyorum diyeceksiniz ama zaten söyledim videoda da. Bakın, geliştiricinin kısa kodlarla ilgili sayfası burası arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. Hatta WordPress sayfasında da yani burada kısa kodlarla ilgili bilgi veriyor zaten, bakın. Şeyleri de var zaten. Yani demoları da var. Hangi kısa kodun ne işe yaradığını falan da görebilirsiniz. Bunu da böyle yaptık. Hatta buna bir başlık lazım. Bir başlık atalım. Başlık, buraya da Ege bölgesi turları. Turları dedim. Güncelledim. Yenileyelim. Hatta bu sayfayı biraz bir tane şey açıp bunu da güncelledikçe, hatta yenilikler falan bir şeyler yaptıkça da paylaşmak lazım bunu internette ya. Sürekli dursun. Ne olacak? Ege bölgesi turları geldi. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Ne yapmışım mesela? Şöyle ikili bir kısım yapmışım. Ona gerek yok artık herhalde. Şöyle bir slider var. Slider yapabiliriz. Hatta böyle bir şey de yapabiliriz. Slider'a bakalım. Ege bölgesi dedik. Şu alt kısma yapalım o zaman. Şöyle buraya. Buraya slider. Bakalım slider. Şu pro demiş. Simge kutuları var mesela. Resim döngüsü. Evet. Şimdi şu simge kutusunu alalım. Bundan mesela şunu mu yapsak? Şöyle bir şey yapsak mı? Mutlu müşteriler. Böyle bir şey de yapabiliriz aslında. Evet. Yani şunu çerçeveli daire, tamam. Şöyle mutlu müşteriler dedim. Bir tane smile lazım. Ne?
Şöyle İsmail aldık. Yığılmış nasılmış? Ha, bu şekildeymiş. Ha, bunun da rengini değiştirmemiz lazım. Tamam. Şunu silelim. Da rengini de bir şey yapalım. Ortalasın. Simge. Birinci renk. İkinci renk. Birinci renk. Çok mu şey oldu? Geçtik. Tamam. İkinci rengi de sarı yapalım. Şöyle olabilir. Ya şunu da siyah yapalım. Ya çok güzel oldu. Şöyle mavi. Olabilir. Tamam. Mutlu müşteriler. Şunu da kopyalayalım o zaman. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu bir çoğaltalım. 4 tane yapalım. Çoğalttık. Çoğalttık. Bir tane daha çoğalttık. 4 tane oldu. Üstten de biraz boşluk vermek lazım zaten. Tamam. Turizm markası demiş. Turizm markası. Ya bu şekilde bunları da değiştirebilirsiniz. Böyle. Şöyle. Evet. Bak buradan simgesini nasıl değiştireceğinizi. Star. Var mı başka star? Star yok. Şöyle bir şey. Neyse işte. Böyle bir şey olabilir. Bir de şey vardı. Slider resim döngüsü vardı. Resim döngüsünü yapalım. Geldik resim döngüsü. Buraya da resim döngümüzü koyduk. Hemen galeriden resimler seçelim. Mesela şöyle egzantrik. Şunu alalım. Bunu alalım. Bunu. Öyle. İşte. Bir şeyler aldık, tamam. Galeri ekle diyorum. Full yesek. Tamam. Gösterecekler. Görsel uzatma. Görsel uzatma neymiş ya? Hayır. Dedik. Tam bağlantı, altyazı, ek seçeneklerde ne varmış? Otomatik oynatma, tembel yükleme diyor. Yok, gerek yok. Otomatik oynatsın. Tamam. Sola yasla. Biçime bakalım. Tamam. İsterseniz şunu kaldırabilirsiniz. Yani navigasyon istiyorsanız. Görsel demiş. Ortalasın. Tamam. Ortada zaten. Aralık. ...20 çok. Şöyle 5 yapalım bari. 5. Tamam, 5. İyidir 5. Tamam. Öyle bir şey, bir slider yapılabilir. Hemen gidelim sayfaya bir bakalım. Daha çünkü turlarımızın sayfasında o menüleri ekledik ya, onların kısa kodları var arkadaşlar işte. Onları da daha yapacağız. Evet, bakalım. Yani evet, bu şekilde, ama resimlerin dediğim gibi görselleri birbirine uyması lazım arkadaşlar, yoksa biraz böyle çirkin görüntü olabilir. Yani şu kayak mesela, onu kaldırmak lazım. Yani salda. Bunları kaldırmak lazım. Evet. Neyse. O da kaldırılır. Evet, gayet güzel. Bunları tabii değiştirmedim. Bunlarda bir şey yok zaten, şu arka planlarda falan.
Şuraya mesela şunun arka planına bakalım. Öyle bir şey atılmış. Buraya 1920'ye diyor. İşte büyük görsel lazım bize de. Ortaya orta. Bunları da hep beyaz yapmak lazım. Sorununuz mu var diyelim. Evet. Şöyle şu alttaki kısmı da metin rengi. Yani şu resmi biraz karartmak lazım yine arka planına. Böyle olabilir. Böyle olabilir. Tamam. Şimdi bir de artık şeyi yapalım. Bunlar bu kadar herhalde düzeltme yeterli. Tablette bir bakalım. Tablette nasıl gözüküyor tabii ki. Tamam, dediğim gibi buna bir ince ayar yapmamız lazım. Buralar iyi. Güzel. Buralarda tamam. Bu da iyi. Evet. Evet. Tamam, gayet iyi. Evet, iyi. Telefonda bakalım şimdi. Şöyle baştan gidelim. Telefonda da bu şekilde. Evet, telefonda biraz düzeltme yapmamız lazım. Telefonda düzeltme yapmamız lazım. Üstten demiş. Şunu sıfırlasak. Hatta telefonda bence bunu göstermemek daha mantıklı gibi geliyor bana. Modülde. Yani şu kısım mı? Ya da nasıl olabilir? Bir daha bir bakalım. Çünkü çok alan bayağı daralıyor ya. Hadi şu slider neyse diyeceğim de. Hı hı. Yani yok. Sınırlandırılmış desek yok. Yani şöyle ortalasa. Yani şöyle olsa. Kısım niye böyle taşmış onu merak ettim. Hmm, yok. Aynen. Evet. Bunlar gene idare eder de. Şeyde bir bakalım ya. Tarayıcıda bir bakalım. Güncelledi mi? Güncelledi. Şöyle bir tarayıcıda bir bakalım. Bu şekilde. Ha, şöyle olabilir o zaman, tamam. Tamam, şöyle. Evet. Cep telefonunda bu şekilde olması lazım ki bunların da ortalaması lazım. Evet. Eşit boşluklu. Tamam. Tamam, bu da eşit boşluklu bu şekilde olması lazım. Ama reklamımız biraz küçük kalmış tabii ki burada. Yani bunu cep telefonunda göstermezsiniz. Camla duyarlı yapıp keşfette bakalım. Yazılarımız böyle.
Tamam. Öne çıkan turlar. Ege bölgesi geçtik. Tamam. Bunlar da böyle. Slider'ımız da bu şekilde gözüküyor. Gayet iyi. Yani gayet iyi gözüküyor. Bir daha yenileyelim. Header kısmında arama kısmını kullanmazsınız. Modülde kullanırsınız tabii ki. Yani iki tane olmaz böyle. Ya bu modül şeklinde ya da header şeklinde, header'daki arama kısmını kullanacaksınız. Böyle bir şey. Tamam. Yani cepte şeyde de tarayıcıda da gayet iyi gözüküyor. Evet. Tamamdır. Bence bu kadar düzenleme yeter ya. Çok böyle de artık uzatmayayım. Şimdi şeye gelelim. Neye gelelim? Artık ben de kendimi bir göstereyim artık. Şu şekilde. Şimdi sayfalar, tur sayfalarımızı mesela altta göstermiştik footer'da mesela. Footer kısmındaki tur sayfalarımızdan işte o bölgeye ait turları sayfada gösterimini yapalım arkadaşlar. Onu gösterelim. Yani turlar çalışıyor şu an baktığınız zaman. Bakın turlara bastığım zaman evet bütün turlarımız burada gözüküyor. İşte buradan mesela bakın Akdeniz, Ege, şunu kaldır Ege mesela. GAP'a bakalım. GAP'ta bir tane var. Kapadokya'da yine bir tane var. Bu şekilde böyle filtreleme işlemi yapabiliyoruz. Organizatörler işte bir tane organizatör var zaten. Öyle buradan isterseniz akşam yemeği olanlar, ATV'si olanlar, ATV kullanımı bakın bunlar da varmış. İşte barbekü olarak varsa var. Rehber var mıymış? Varmış. Sigorta varmış. Tekne turu var mıymış? Tekne turu yok mesela. Balayı turu var mıymış? Tekne turu değil. Balayı turu var. 3 tane. Hafta sonu tur. Evet varmış. Bayağı var. Filtreleme şekli de böyle çalışıyor. Tamam. Geçelim şimdi ana sayfa bizim o sayfalarımıza. Tur kategori dedik. Sayfalar kısmına geliyorum. Yani ana şeyde bu Elementor'da dediğim gibi biraz ince ayarlar yapmak lazım arkadaşlar. İnce ayarlar yaparsak daha da oturur sayfa. Gayet iyi olur. Kullanışlı bir sayfa olur. Ücretsiz tabii ki. Bildiğiniz gibi. Hep ücretsiz bir şekilde. Sayfalar Akdeniz turları. Düzenle diyorum. Onun da kısa kodu bölge turları. Bölge turları dedik. Sayfada göstereceğimiz şekil. Hemen şuraya bir kısa kod veya kısa kodumuzu yapıştırdık. Kategorimiz 78'di. Tamam. Akdeniz turları dedik. Güncelle diyelim. Bir de bir bakalım. Sayfayı görüntüle. Yani bu şekilde açılacak. Şunu da evet butonu da değiştirmek lazım. Logomuzu falan da aslında. Evet Akdeniz turlarında yani şurada Akdeniz turlarına basıldığı zaman mesela Ege turları boş şu an. Akdeniz turlarına basıldığında bakın böyle turlarımız ortaya çıkacak. Oradan da bu şekilde bakın fiyatlarını görebilecekler. Oradan da turun sayfasının içine girebilip detayları inceleyebilecekler arkadaşlar. Gayet iyi, güzel. 28'inin hafta sonları varmış. Böyle. Şimdi şunları yapalım bir. Akdeniz tamam. Akdeniz Ege turları. Ege turu kategori. Şimdi bende tabii ki 78-79 ama sizde mesela farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden yani 78 neden çıkmıyor bende falan demeyin. Oradan bakacaksınız. Alt tarafta geçen sütunda kategori ID'sini bulacaksınız. Bende niye olmuyor falan diye düşünmeyin yani. 79 Ege turları. Ondan sonra GAP var. Güncelledi mi? Güncelledi. GAP turları.
Aa, kapturları 80. Yani güncelle. Bu sayfaları Elementor'la da yapabilirsiniz. Yani Elementor'la da yaparsanız şöyle bir şey. Şöyle diyeyim mesela Akdeniz turları geldik. Mesela üst tarafına bir şeyler ekleyebilirsiniz ya da sidebar açabilirsiniz bu tarafa. Burada bir şeyler başka şeyler de yayınlayabilirsiniz. Elementor'la altında üstünde bir şeyler. Ya blokta da yapabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok aslında. Yani bunun üstüne başka bir şeyler ekleyebilirsiniz. Buradan bir blok oluşturup bir şeyler ekleyebilirsiniz. Yazı ekleyebilirsiniz. Resim ekleyebilirsiniz. Reklam ekleyebilirsiniz. Ben blokta yapıyorum diye siz de blokta yapacaksınız diye bir şey yok. Elementor'la da yapabilirsiniz bunu. Komple sayfayı ama baştan Elementor'la düzenleyeceksiniz. Bunları değil yani bunları eklemeden önce yani. Kısa kodu falan eklemeden önce çünkü Elementor'la düzenleyip orada kısa kod ekleyeceksiniz. GAP turlarını da hallettik. Kapadokya 81. Karadeniz 91, Marmara 92. 91 92 o nereden çıktı ya? Kapadokya 81, 82, 83. Eski şeyleri okuyorum ben de tabii ki. Yazmazsak buraya tabii ki olacak ama 81, 82. Karadeniz 82. Güncelle. Marmara'da 83. Tamam. Marmara düzenli. ...83 dedik tamamdır. Şimdi gidelim sayfaya. Ön belleği bir temizleyelim. Evet, böyle buradan. Dediğim gibi bunu mesela şeyde yapabiliriz ya. Bu tarafa. Öyle bir şey menüye aşağı kadar inmeye gerek yok aslında. Evet ona bir menü oluşturayım. Bu şekilde tamam sayfalarımızı da yaptık. Şimdi sayfadan şu üst tarafa menüye ekledim. Ben turların altına olmazsa şey yapalım ya. Ekleyelim. Görünüm, menüler sayfalarımız onun altında olsun. Aşağıdan bir de bir ton. Şimdi tümlü görüntüle Akdeniz, Ege, GAP, Kapadokya, Karadeniz, Marmara. Alalım bunları. Aldık. Şöyle. Şimdi Akdeniz. Öyle alt menü olarak göstersin. Tamam dedik. Ha, bu şekilde geldi. Bunu da düzeltmek lazım aslında. Bunu da yan tarafa yapsak böyle çok uzun olur. Yani karışır yoksa. Burada en fazla 3 tane olur. Evet. Bunu farklı yapmak lazım. Neyse. Geldik şimdi özelleştirme temaya. Görünümle geldim. Özelleştirmeye geldim. Yani çok da konuyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şu an bile mesela sırf temayla işlemimiz 1 saati buldu neredeyse. Genel sekmesi, yazı tipi, renkler, oradan düğmeler, başa dön. Tamam şu. Evet şu olsun. Sarı mı yapmışlar ya? Sağda bu şekilde masaüstü ve mobil.
Tamam, ikisinde de göstersin. Evet. Başka renkler, kapsayıcı düğmeler demiş. Sarıyla şey şeklindeymiş. Geç, tamam. Geçtik. Header. Header kısmı. Site title. Hemen sayfamızın logosuna bakalım. Logo değiştir. Logomuz yükledik mi? Yüklemedik herhalde. Tamam, kırpmayı atla. Şöyle bir şey. Bakayım, şunu yükleyelim bir de. Bakalım. Yak. Öyle çok tuhaf olur zaten. O görsellikte bir logo yapmak lazım. Yani küçük bile 180'e 60 diyor arkadaşlar. 180'e 60, 180'e 45 aslında. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Tamam, geçti. Geldik menü kısmı. Şu butonu da telefon. Buna mesela buraya WhatsApp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp yazıp mesela şey olabilir. WhatsApp dedik. WhatsApp bağlantı linki, internette aratın nasıl yapıldığına dair mesela orada gösteriyorlar. Yani yazar zaten WhatsApp'ın sayfasında link nasıl yapıldığını. Ha, internette aratıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar, çıkar yani. Arka plan rengi şunu mesela şey yapalım. WhatsApp gibi olsun. Yeşil olsun. Kenarlık rengi beyaz. Tamam. Şunu bir güncellesin bakalım. Metin rengi tamam. Niye seçmedik biz? Seçmedi mi? Tamam, böyle kalsın. Tamam. WhatsApp dedik. Başka ne var burada? Düzeltebileceğim bir şey var mı? Birinci menü, şeffaf yüz kısım falan. Tamam, geçtik. Birinci menü. Tamam. Geçtik. Şeye bakalım. Evet, sub menü. Aşağı kaydır, yukarı. Hiçbiri sub menü. Hmm. Menü kaydır. Evet. Onun şeyi yok mu? Belirme neymiş? Belirme. Allah Allah. Menü color. Tabii ki sayfalardaki şekli de değiştirebilir ya. Yani evet. Hiçbiri diyelim. Tamam, bu şekilde kalsın bari bakalım. Şey, çünkü turlara geldik. Mesela buradan evet bu şekilde. Hmm, Header'da biraz arka planı yoksa evet. Evet. Yani ana sayfada logo burada gözüküyor da.
Kaldırdık mı biz logoyu? Enteresan çalışıyorsun bugün. Neyse. Elementor. Vallahi billahi. Ha, tamam. Ya neyse bunlar böyle bu şekilde düzeltilebilir dedik. Ondan sonra ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ödeme kısmını değil mi? Ödeme kısmını. Ödeme kısmı da hatta şöyle bir deneyelim bakalım. Bir turdan gidelim mesela. Bir rezervasyon yapalım. 28'ine. Tamam. 2 3. Öyle bir şey seçtik. 82 bin lira çıktı. Maşallah. Evet. Sepeti görüntüle. Tamam. Evet. Yani isim kısmında işte gördüğünüz gibi ücretli türünde tabii ki isim falan girebiliyorsunuz da ücretsiz de bu şekilde. Tamam, 82 bin lira ödeme sayfasına git. Bakalım. Evet. Şimdi gayet güzelleşmiş. Bu şekilde hem böyle daha da böyle derli toplu olmuş yani açıkçası. 82 bin, isterseniz sepete tekrar gidebiliyorsunuz. Buradan da kredi kartı ya da banka havalesini seçerek siparişi bitirebiliyoruz. Tamamdır. Bu da olmuş. Güzel. Şu logo bak ya arkadaş. Eee, kaldır. Bir daha ekleyeceğim. Normal logo. Kaç tane oldu bu ya? 180, 45, tamam seç. Kırpmasın. Kırpmayı atla. Yani böyle duruyor da o herhalde normal sayfada duruyor bu. Şöyle bir daha yenileyim şunu. Tamam, böyle normal çıkıyor zaten. Ödeme sayfası. Yani sepeti düzenle dediğimde aynen sepet sayfasına gidiyor. Oradan şey yapıyor. Bu niye küçüldü gene? Evet ya, aslında bir tane header footer kullanmak lazım bence. Bir tane header footer eklentisiyle bu üst tarafı düzeltmek lazım. Şimdi ödeme sayfasını da hallettik. Şu logo kısmına bir giriş yapmamız lazımdı. Hemen tekrar bir menü kısmına geleceğim. Menü kısmına şuradan giriş ve çıkış. Mesela bir kayıt ol var. Tamam. Bir de şunu alalım. Şimdi şunları da aa, giriş yap. Çıkış. Çıkış yap dedim. Tekli de alabiliriz aslında. Bu da kayıt ol. Kayıt ol dedik. Tamam. Bir bakalım şimdi. Ha, onu da şeyde bakmamız lazım gerçi. Hemen özel pencere. VP alemi. Bakalım. Evet. Giriş yap, kayıt ol. Kayıt ola bastığımızda bu şekilde. Hatta geçen videolarda eklediğim bir eklenti, işte bu Login Press eklentisi var. Onda da bu sayfayı özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. O video var. Seyredebilirsiniz. Buradan da mesela şimdi şöyle bir giriş yapalım. Tabii biz admin olduğumuz için bizi kontrol paneline yönlendirdi. Onu da şöyle yapacağız. Şöyle kalsın. Eklediğimiz diğer şu eklentiyle şimdi kontrol paneline logout, login, Frederick URL. Tamam.
Logout, yani çıkış yaptığında, login yaptığında nereye gidecek? Direkt sayfaya gitsin. Ana sayfaya yani. Bu da çıkış yaptığında da direkt aynı ana sayfaya gitsin. Bu şekilde bunları da yaptıktan sonra tamamdır. Başka da ne vardı? Başka bir şeyimiz var mıydı? Yok, tamam. Yapacaklarımızı yaptık. Dediğim gibi biraz ince ayar istiyor arkadaşlar. Yani sayfanın belli kısımlarında ince ayar yapmamız lazım. Ama eklenti genel itibariyle gördüğünüz gibi çalışıyor. Buradan yani istediğiniz kısımlara, Akdeniz bölgesi ise Akdeniz bölgesine bakın, böyle geçebiliyorsunuz. Turlarınızı inceleyebiliyorsunuz. Fiyatların hepsine bakabiliyorsunuz. Rezervasyon oluşturabiliyorsunuz. Ya tur sitesinde dediğim gibi videonun başında da bilindik bir marka değilseniz internette insanlar sizi bulup neden sizden alsınlar? Güven meselesi çok sıkıntılı, biliyorsunuz, internet olayında. Genellikle de bu yüzden telefonla, iletişimle falan bu tur işlemleri, emlak işlemleri falan bilmem ne falan, bunlar öyle telefonla falan yapılıyor. Ama turda da dediğim gibi yani bilindik markaysanız, zaten sizi tanıyorlarsa insanlar, markanızı biliyorlarsa hiçbir sıkıntı yok. Onda problem olmaz zaten de. Ama mantık olarak baktığınızda burada sizin hazırladığınız turları bir infosunu, bilgisini vermeniz, resimleri, işte yazılar, işte fiyat bilgileri, nerelere gidilecek, nasıl gezilecek, ne var ne yok. Bunların bilgisini sayfanızda paylaşmanız. İnsanlar bunları okuyacaklar, bilgilenecekler ve ondan sonra da icabında sizinle irtibata geçecekler. Yani mantık olarak bana sorarsanız budur. Bu şekilde. Yani gayet de güzel. Ücretsiz sürümüyle, bakın diyorum, temamız da ücretsiz. Artık eklenti de ücretsiz. Kurduğumuz eklentilerin hepsi ücretsiz. Ücretsiz kısmıyla neler yapabilirsek yaptık yani. Öyle diyeyim. Bu kadar herhalde anlaşılmıştır. Bayağı uzun bir proje oldu. Elimden geldiğince de anlatmaya çalıştım eklentiyi. İşte sayfayı biraz düzeltmeye çalıştım. Yani orta çapla, böyle orta seviyede olabilir bir hani tur sitesi, tur acentesine yapılabilecek ya da kullanılabilecek bir sayfa. Bilgilendirme için bence birebir. Buraya kadar seyrettiyseniz gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Atlamadan seyrettiyseniz tabii ki ne güzel olur. Benim için de çok güzel olur. En azından izlenme saatlerim artar. Tabii ki ben laf olsun torba olsun diye değil. Elimden geldiğince dikkatli şekilde, yani hata yapmamaya çalıştım. Hata yaptığım yerle tekrar baştan aldım, yaptım hatta. Öyle diyeyim. Öyle 1-2 saatlik çalışma değil aslında bu. Bayağı uzun bir çalışma da. Şimdi daha yani sizin seyredeceğiniz kısım tabii ki editlenmiş kısım olacak. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atın. Yorum yazın arkadaşlar. Lütfen bekliyorum. Her yorum benim için bir beğeni gibi geliyor sonuçta. Algoritma öyle algılıyor bizi. Abone de değilseniz artık bu emeklerin karşılığında lütfen, çok değil, abone de olun. Beğeni, paylaşın arkadaşlar. Eşinize, dostunuzla paylaşabilirsiniz. Bu konularla ilgilenen arkadaşlara yani paylaşın özellikle. Onu söyleyeyim. Daha önce de hazırlamış olduğum 2 tane tur eklentisi vardı zaten. Onların tanıtımını da yapmıştım. Kanalda da görebilirsiniz. Linklerini koyacağım karta. Seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bu projede kullandığım eklentiler çoğu zaten kanalımızda var videolar, ama bazıları son eklediklerim yok. Onlarla ilgili de çalışmayı bu videodan sonra yapmayı düşünüyorum. Hatta işte özellikle Smart Slider olabilir. Login Logout'u zaten yaptık. Büyük bir ihtimalle onun zaten videosunu yapmıştık. Artı işte bu ödeme, Fluid Checkout, ödeme sayfasıyla ilgili bir eklenti vardı. Onunla ilgili şey. Hepsini olmazsa bir arada yapacağım bir video olacak. Bu en azından bu videoya dahil bir şey olsun. Öyle bir şey düşünüyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.